Arkadaşlar merhaba. 2025 yılı Şubat ayı yapay zeka güncesiyle karşınızdayım. Birçok arkadaş bu sefer bunun çok geciktiği ile ilgili bana serzenişte bulundu ama bu sefer ilk defa bütün yapay zeka güncesi tarihimizde ilk defa 90 yansının üzerinde yansı var bu sunumda. İnşallah kısa bir zamanda bitirebiliriz diyelim. Oldukça yoğun bir gündem var Şubat ayı içerisinde. Hemen başlayalım. Ocak ayının sonunda 30 Ocak'ta Elon Musk bazı açıklamalar yaptı. Değişik zamanlarda haberlere düştü bu yaptığı açıklamalar. Genel olarak dedi ki ya bizim bayağı büyük planlarımız var Tesla ile ilgili ve haberlere düştüğü kadarıyla anladık ki ordular kuracak, robot orduları kuracak. Gerçi kendisi bir askeri olarak bir ordudan bahsedilmiyor burada. Daha çok biz bunları büyük çapta çok fazla sayıda üreteceğiz demiş. Tabii bunlara baktığınızda fiilen ne yapacak diye baktığınızda yılda 10 bin robot yapmayı planladığını görüyoruz. Burada da zaten daha önce bunlardan bahsetmişti. Robotun fiyatının düşük olması gerektiğini, 20 bin doların altında mümkünse olması gerektiğini ya da 20 bin dolar düzeyinde olması gerektiğini düşünüyor Elon Musk. Böyle düşündüğü için de tabii bunu çok yüksek miktarda üretmesi ve satması gerekli. O yüzden 2026 yılının ikinci yarısından itibaren çok yüksek sayıda bu Tesla'nın Optimus robotlarından üreteceğini ve böyle mangalar halinde piyasaya süreceğiyle ilgili bir haber çıktı Ocak ayının hemen sonunda. 31 Ocak'ta Microsoft yapay zekanın etkilerini inceleyecek bir birim kurduğunu açıkladı. Şimdi bu yapay zeka ile ilgili birçok teknolojik teknik birimleri zaten şirketler kuruyor ama bunun ne şekilde kullanılacağını, yapay zekayı ne şekilde kullanacaksınız, hayatımızı nasıl etkileyecek gibi şeyleri araştırmak için bir ekonomi program yöneticisi diye bir şey aramaya başladılar. Böyle bir adam aramaya başladılar ve böyle bir birim kurmak istediklerini açıkladılar. Bana bu makul geliyor. Çünkü şu anda yapay zeka çok hızlı ilerliyor ama büyük şirketlerin en büyük derdi bunu ne şekilde ticari hale getirecekleri ve insanların bu yıkıcı teknolojiyle hayatlarının ne şekilde değişeceği. Şu anda teknoloji çok önden gidiyor ama henüz insanların yaşamlarında buna karşı bir talepleri tam oluşmuş değil. Bazı ufak tefek uygulamalar ve şirketler dışında söylüyorum. Microsoft ve diğerleri de diyorlar ki ya biz bunu artık ne şekilde ekonomiye kazandıracağız bu işi diye çalışalım diye böyle bir birim kurmuşlar. Zaten geçtiğimiz aylarda bakın bu yapay zeka çok para yiyor, çok para harcıyoruz. Artık bunun geri ödemesi zamanı geldi diye Microsoft içinde konuşulduğunu da söylemiştik veya duymuş okumuş da olabilirsiniz kendiniz. Elbette bu kadar her yıl milyar dolarlar yiyen yapay zeka şirketlerinin artık geri para kazanması zamanı geldiğini düşünen birçok yatırımcı da var. Onlar paralarını daha sonra geri almak üzere yatırdılar. Tabii Microsoft da bunu hissediyor. Kendisi de götürüp OpenAI'ya bir sürü para yatırdığı için bu parayı artık geri alması gerekiyor veya kendisi yatırımcıları da bir yandan onun da kendi hissedarları da böyle hissettiği için belli ki böyle bir yeni bir birim kurmak istemişler ve bunlar oturup da düşünecekler. Yapay zeka hayatı nasıl değiştirecek? Biz bu teknolojiyi hayata nasıl sokacağız diye. 1 Şubat'ta bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik Reddit'te paylaşıldı. Şimdi bu etkinlikte isimleri aşağıda görüyorsunuz Reddit'in bu paylaştığım sayfasında. Ya işte Mark Chen, Kevin Whale gibi insanlar, işte Sam Altman gibi bir sürü insanlar bu etkinliğe katılmış ve konuşmuşlar. Uzun uzun konuşmuşlar. Şimdi bu etkinlik sırasında Sam Altman diyor ki ya biz herhalde diyor artık bu sonuna O koyma işini bırakacağız. GPT-5O demeyeceğiz. Şu anda GPT-4O deniyor ya buna. 5O demeyeceğiz. Biz buna 5 diyeceğiz. Artık GPT-5 diyeceğiz dedi. Ondan sonra da bu ortalığa dökülünce bir süre sonra 12 Şubat'ta Sam Altman uzun bir yol haritası paylaştı. Kendi X hesabı üzerinden ve dedi ki biz önce 4.5'u çıkaracağız. Daha sonra 5'i çıkaracağız. Şu anda bunu düşünüyoruz. 5 düşünen bir model olacak. 4.5 ise düşünmeyen, bu girişi verip çıkışı aldınız. Yani bu 4'ün devamı gibi bir şey olacak diye söyledi. Bir de Berlin'de 7 Şubat'ta çıkan bir şey var. Bir etkinliğe katılmış
yine. Bunların ikisinin arasında oluyor. Önce Reddit'teki etkinlik, öbürü de X'teki paylaşım diye bakarsanız Berlin'deki etkinlik bu ikisinin arasında oluyor. Diyor ki bence diyor GPT-5 benden daha zeki olacak diyor. Yani şu anda ben öyle düşünüyorum. Siz de nasıl düşünüyorsunuz diye halka soruyor. Öyle bir panel gibi bir şey katılıyor ve buna soruyor. Görünen o ki şu anda bu düşünen GPT-5 modeli bir sonraki gelecek olan GPT-5 modelinin oldukça akıllı olacağı ve hatta kendileri açısından yapay genel zekaya ilk adım olacağı gibi bir beklentileri var herhalde. Sam Altman insanları buna hazırlıyor şu anda gibi görebiliriz. 1 Şubat'ta bu tarz bilgiler dökülmeye başladı. 7 ve 12 Şubat'ta devam etti. Ben de size bunların hepsini tek yansıda getirdim. 2 Şubat'ta OpenAI şirketi Deep Research'ü açıkladı. Bu Deep Research meselesini daha önce ben Google Gemini üzerinde göstermiştim. Böyle bir Deep Research diye bir şey var diye. Bu ne? Bir konuyu veriyorsunuz, internete giriyor, bütün kaynakları tarıyor, biraz zaman harcıyor bunun üzerine. Sizin için araştırıyor ve raporu size sunuyor. Ben bununla ilgili bir uygulamayı canlı yayında yaptım. Çünkü artık bu yapay zekada bir sonraki aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. OpenAI'nin kendi 5 aşaması var. Daha önce bundan bahsetmiştik. Birinci aşama dil modeli. Sadece bir şey söylüyorsunuz, yanıt alıyorsunuz. İkinci aşama düşünen model. Daha fazla düşünüyor ve size daha iyi yanıtlar veriyor. Üçüncü aşama eyleme geçen model. Bir şey yap diyorsunuz, yapmaya başlıyor. Sizin yerinize iş yapmaya başladığı zaman dördüncü aşamaya geçtiğinizde artık bizden daha akıllı kendisi ve yeni fikir üretiyor. Hani olmayan şeyleri, yepyeni araştırma fikirleri diye düşünün. Beşinci aşamada kurumların yapay zeka tarafından yönetildiği aşama. 2 Şubat'taki bu Deep Research ve daha sonra gelen, daha önce gelen geçen aydaki bu Operator'da işletmen de buna benzerdi. Artık eyleme geçtiği zaman bu yapay zekanın eyleme geçtiği zaman. Bu derin araştırma aracı daha önce Gemini'de çıkarmıştı. Google Gemini üzerine çıkarmıştı. Yani biraz daha fazla araştırma yapsın, bize bir rapor çıkarsın. Yani kendimiz böyle oturup da rapor hazırlayacağımızı bu bizim için hazırlasın diyordu. Ben eylemci yapay zeka devrimiyle ilgili yaptığım bu canlı yayında bunu göstermiştim. Hani kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığımla ilgili soru soranlar var. Senin bakanların kim olacak diye biraz esprili şekilde bakın bakanım bu olacak. Benim bakan diye kullanacaklarım bunlar olacak. Gidip soracağım o bana anlatacak diye bazı raporlar hazırlamış. İlgilenen arkadaşlar buna bakabilirler veya kendileri girip bu Deep Research'ü kullanabilirler. Oldukça güzel araştırma yapıp çok güzel raporlar yazıyor. Zaten ben artık öğrencilerimize verdiğimiz ödevlerin bunlar tarafından üretilip bize verildiğini düşünüyorum. Gayet güzel raporlar yazıyor ve bunu anlamak da çok mümkün değil. Yani bir insanın hazırlamadığını anlamak da çok kolay değil bunları. Ya da şöyle çok kolay, oldukça güzel raporlar geldiği için ya bak bunu sen yapmış olamazsın diyebilirsiniz tabii bir öğrenciye veya karşınızdaki kişiye. Ama önemli olan tabii bu değil. Bu sizin zamanınızı çok azaltan bir şey. Bir araştırma yapıp rapor hazırlayacaksanız sizin yapacağınız araştırmayı önceden size yaptığı için çok iyi bir başlangıç noktası da olabilir. Kendi raporunuzu hazırlamak açısından. Bu derin araştırma Google'ın Gemini'nden sonra böylece OpenAI'ya da gelmiş oldu. 2 Şubat'ta bir yapay zeka ile yaratılmış bir Beatles şarkısı Grammy ödülü aldı. Şimdi bu en iyi rock müzik, rock şarkısı, rock veya ne diyeyim gösterisi mi diyelim. Hani bunu çıkıp da söylediler bu sonuçta bu şarkıyı. Ve bunun bir de şeyi var, klibi var yapılmış. YouTube üzerinde görebileceğiniz bir klibi var. Şarkının adı Now'den ve bu şarkı aslında Beatles'ın zamanında dağılmış Beatles. Yani John Lennon o Beatles'ın asıl şarkılarını yapan kişi. Zamanında benim çocuğum oldu artık. Yani ben ona daha çok zaman geçireceğim. Bazıları bahane diyor. İşte anlaşamadılar, ayrıldılar diyor. Ama sonuçta ayrılıyorlar bunlar. Ama John Lennon müzik işini bırakmıyor. Kendi kendine şarkılar yapmaya devam ediyor. Ve o zaman yaptığı şarkıları tabii zamanında çok kayıt teknolojisi öyle çok güzel değil. Oturup kendisi çalıp söylüyor. Piyano ile beraber çalıp söylüyor. Geçmişte adam ölüyor sonra. John Lennon öldürülüyor biliyorsunuz ki. Daha sonra ölüyor. Öldükten sonra karısı bu kayıtları götürüp eski grup üyelerine veriyor. Hani siz bunu alın, yapabiliyorsanız bir şey yapın diye. Onlar da deniyorlar
Ama arkadaki piyano sesinden adamın sesini ayıramıyorlar. O zamanki araçlar buna el vermiyor. Yalnız daha sonra yapay zekanın gelişmesiyle bu arkadaki piyano ve kendi sesini iyice ayırıyorlar. Bu ayırdıkları sesin üzerinden John Lennon'ın kendi sesiyle bu şarkı, eğer açıp izlerseniz YouTube'da, kendi sesiyle onun üzerine bir senfoni orkestrasıyla beraber çalışıyorlar. Kendileri de çalıyorlar. Aynı Beatles takımı toplanıyor. Aynı baterist, aynı basçı beraber üzerine çalıyorlar bunun ve üzerine bir klip yapıyorlar. Klibin kendisini de kendi gençlik halleriyle şimdiki hallerini yan yana koyacak şekilde görüntüleri de yapay zeka ile hazırlamışlar. Yapay zekanın ölmüş bir adama yıllar sonra nasıl bir şarkı yaptırdığını ve bununla nasıl Grammy aldırdığına bir örnek olarak bunu görebiliriz. Müzik endüstrisini değiştirecek bir şey. Belki çoktan değiştirdi yapay zeka araçları diye düşünebilirsiniz. Ve ilk defa yapay zeka tarafından düzeltilen ve geliştirilen bir şarkı Grammy ödülünü almış oldu böylece. 3 Şubat'ta Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasaları yürürlüğe girdi. Ben daha önce Trump'ın Biden'ın yapay zeka genelgesini iptal ettiğini söylemiştim Amerika'da. Böyle çok düzen denetleyelim, bu modellerin iç yapısını denetleyelim, böyle herkes kafasına göre model üretmesin gibi bir karar aldığını söylemiştim. Avrupa Birliği ise tam ters tarafa gidiyor ve daha fazla düzenlemeye gidiyor. Ve diyor ki eğer diyor siz buna uymazsanız bayağı ciddi paralar ödeyebilirsiniz veya siz yıllık gelirinizin %7'sini ödeyebilirsiniz gibi. Ve burada bazı birazcık muğlak ifadeler var. Ben buraya koydum. Özellikle diyor ki eğer kabul edilemez riskler içeriyorsa bir model vatandaşlara, o zaman bu şekilde ceza yiyebilirsiniz. Şimdi kabul edilemez risk nedir? Bunu nasıl ölçersin? Hani özellikle insanları görüntülerine bakarak bu insanları ayrıştırmak, bunları anlamak, takip etmek, bunlarla ilgili bilgileri saklamak gibi şeyler zaten kabul edilemez diye düşünülüyor Avrupa Birliği'nde. Bunu herhangi birisi yapıyorsa şu andan itibaren diyor, 3 Şubat'tan itibaren özellikle görüntülerde insanların görüntülerini alıyorsanız, biyometrik bilgilerini saklıyorsanız, insanların mesela cinsel yönelimini, yani tercihlerini bir kenara saklıyorsanız biz sizi yakalarsak acayip bir şekilde cezalandırırız diyor. Ve bu iki farklı bakış açısı Avrupa Birliği yapay zekanın bu şekilde nasıl kullanılacağını daha çok sınır getirmek veya bunun olası sıkıntılarına daha önlem almak tarafına giderken Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump daha çok ya biz bunun önündeki engelleri kaldıralım, bir an önce hızlı bir şekilde bu teknolojiyi üretme tarafına gidelim diyor. Tabii Çin'e bakarsanız Çin'de hiçbir şey yok. Yani hiçbir şekilde denetim yok. Güvenlik de yok. Hemen hızlıca olabilecek en kısa zamanda üretelim diyor. 3 Şubat'tan itibaren yapay zeka yasaları yürürlüğe girdi. İzleyen arkadaşlardan Avrupa Birliği içerisinde bu tarz hizmetler vermeyi düşünen varsa dikkatli olmasını öneriyorum ben. 4 Şubat'ta gördüğünüz videodaki gibi insanların yaptığı hareketlerin aynısını yapan bir yapay zeka yazılımı diyelim üretildi. Bu yazılımı Carnegie Mellon'daki araştırmacılar yapmış. Yani bu robotun kendisi zaten biliyorsunuz Çinli bir robot bu. Unity'nin G1 robotu bayağı meşhur. Daha önce de benim çok fazla gösterdiğim bir robottu bu. Şimdi bu robotun yaptığı hareketler işte Kobe Bryant'a bakmışlar, işte Ronaldo'ya bakmışlar. Onların yaptığı hareketlerin benzerini yapacak bu şekilde bir yapı oluşturmuşlar. Yazılım altyapısı oluşturmuşlar. Bunun da yayınını yapmışlar. Bu yayını sağ tarafa koydum. Nvidia da bu projeye destek olmuş. Bu tarz hareketleri yapabilsin robotlar diye. Bu harekete de destek olmuş ve birlikte bu yayını yapmışlar. İlgilenen arkadaşlara bir göz atmalarını öneriyorum. Artık robotlar böyle herkesin yaptığı ilginç hareketleri de yapabilecekler. 4 Şubat'ta Kaliforniya'da yapay zeka botlarının insan olmadıklarını söylemek zorunda olduğuna dair bir karar alındı. Şimdi daha önce ben size Ocak'ta, Aralık'ta değişik şekillerde bu yapay zeka botlarının insanları kandıracak düzeyde başarılı olduğunu söylemiştim. Şimdi özellikle Karakter AI Aralık ayında çocuklarla konuşurken onları etkileyecek şekilde davranabildiği için ve onları ikna edebildiği için, mesela bir tanesine ya baban annen sana izin vermiyorsa onları öldürmekte mübahtır filan gibi laflar edebildiği için onlara, yani
Ben terapist değilim. Ben kesinlikle insan değilim. Ben yapay zekayım diye çok açıkça söyleme zorunluluğu getirmeyi düşünüyorlar ve böyle bir kanun tasarısını sunmuşlar Kaliforniya'da. Ocak ayında Meta'nın özellikle yine benzer şekilde bir sürü botları var kendi sosyal medya ağlarında. Bu botları kaldırdı. Çünkü bu botların insan gibi davrandığıyla ilgili ve bazen de düzgün cevap vermediğiyle ilgili eleştiriler vardı. Artık bu belli ki bir sorun olarak görüldüğü için yapay zeka araçlarının kendisinin yapay zeka olduğunu belirtmesi gerektirecek kadar Turing testini geçme aşamasında oldukları görüldüğü için buna önlem almak istemiş Kaliforniya'daki bazı kişiler ve açıkça yapay zeka ile çalışıyorsanız böyle hareketler yapacaksanız sizin yapay zeka aracınız insan olmadığını söylesin insanlara diye kanun çıkarma teşebbüste bulunmuşlar. Şimdi 4 Şubat'ta Google artık Gemini için reklam almayı düşünüyor diye haberler çıkmaya başladı. Çünkü şimdi yapay zeka çok para yiyor ve birilerinin bu yapay zeka ile ilgili gelir modelini artık oluşturması gerekiyor. OpenAI'ye baktığınız zaman üyelikler satıyorlar. Google da satıyor üyelikleri ama bu üyelikler maliyetleri karşılamıyor. Çok büyük maliyetler var. Milyar dolar düzeyinde maliyetler var eğitimle ilgili. Tabii bununla ilgili bu maliyetleri karşılamak için gelir yaratmanız gerekiyor. Nasıl gelir yaratacaksınız? Google'ın en iyi bildiği gelir yöntemi reklam. Reklam alalım ve insanlara seçenek verelim. Diyelim ki eğer daha çok para verirsen reklamları görmezsin. Aynı YouTube'daki gibi. Şimdilik diyor daha fazla abonelik üzerine gideceğiz ama diyor bu reklam seçeneğini artık düşünmek zorundayız. Yani biraz para lazım diyor. Aynı şeyi az önce de söyledim. Microsoft'ta da para lazım diye. Onlar da nasıl para kazanırız diye bir birim kuruyorlar bir yandan. Google'da acaba reklam mı alsak diye düşünüyor. Herkes bu yapay zekadan artık nasıl para kazanırıza geçmeyi düşünmeye başlamış vaziyette. 4 Şubat'ta birileri yani insanlar da çok ilginç şeyleri fark ediyorlar. Google'ın bir ilkeleri varmış kendi sayfasında belirlediği ilkeleri varmış. Bakın bu bahsettiği ilkeler bu sol alttaki benim koyduğum eski ilkeler. Ben onları buldum bir yerden ve buraya koydum ve diyor ki biz silah yapmayacağız ve silahla ilgili olarak kullandırtmayacağız bu yapay zeka araçlarını diye bir ilke koymuşlar. Şimdi bir şekilde hızlı kimseye bahsetmeden bunları kaldırmış. Artık silahla ilgili kullanmayacağız kısmını kaldırmış. Genel olarak zarar vermeyecek gibi şeyleri kaldırdığı için daha sorumlu olacağız, daha ahlaki olacağız gibi şeyler yapmış. Bunu da Washington Post yakalamış. Yani demiş ki Google bunu sessiz sedasız kaldırdı ya. Hani silahla ilgili kullanmayacağız diye. Şimdi geçen ayki günceyi izlediyseniz Ocak ayı güncesinde ben Google'ın İsrail ordusuna yapay zeka yazılım araçları sattığını söylemiştim ve Google'ın bunu reddettiğini, Google'ın İsrail'in sadece sivil amaçlı projelere destek verdiğini açıkladığını ama bu arada yani yapmadım dediği şeyi yaptığını söylemiştim geçen ay. Şimdi herhalde kendileriyle tutarlı olmak adına ya biz madem ki İsrail ordusuna destek veriyoruz yapay zeka araçlarıyla ilgili o zaman biz bunu kaldıralım da yalan söylüyor durumuna düşmeyelim. Hani insanlara zarar verecek şeyler yapmayacağız biz. Bakın özellikle en soldaki bir numara insanlara fiziki olarak vücutlarına zarar verecek işleri yapmayacağız. Silah ve benzer teknolojileri ile destek vermeyeceğiz. 2 numara diye böyle ilkeleri var. Bunların hepsini kaldırıyor. Diyor ki biz genel olarak biz daha ahlaklı olacağız. Daha fazla işte genel geçer laflarla geçiriyor aslında. Yeni ilkeleri bu şekilde. Tabii Google'ın bunu kaldırmış olması çok manidar. Özellikle de geçen ayki İsrail haberini göz önüne aldığınızda. Tabii buradan şunu da düşünmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın açıkladığı bir yapay zekayı geçin bütün bakanlıklara diye bir talimat vardı. Bunun en önemli talimat da Pentagon'aydı. Yani siz yapay zekayı kullanmalısınız orduda diye bir talimat vardı. Şimdi tabii burada çok büyük para olduğu için, trilyon dolara yakın para olduğu için ordunun bütçesinde Google belki de bundan da yararlanmak istiyor olabilir. Yani mesele sadece tabii İsrail olmayabilir. Bu tarz ihalelere, bu tarz işlere talip olmak istiyor da olabilir Google.
4 Şubat'ta Adobe Acrobat aracının, yapay zeka aracının artık sözleşme okuduğunu ve anladığını açıkladı. Şimdi sözleşmeler biliyorsunuz böyle çok uzun oluyor. Çok fazla ayrıntısı oluyor. İnsanların bunu okuması çok zaman alıyor. Şimdi bu sözleşmeleri okusun. Bir sıkıntı varsa, herhangi böyle bir riskli bir madde varsa bunu uyarsın diye Adobe gitmiş böyle bir özellik eklemiş kendi Acrobat aracına. Tabii burada farklı sürümleri de oluyor ya sözleşmelere. Bir sürüm var, arkada başka bir sürüm var, başka bir sürüm var. Bunları karşılaştırıp bu sürümde şurası yeni, bu sürümde burası yeni diye söylüyormuş. Ben kendim açıp da kullanmadım. Ama tabii böyle Acrobat gibi bir belgeyle ilgili bir araç yapan Adobe'un bu tarz bir yeteneği bu araca eklemesi gayet mantıklı. Gayet de ben sözleşmeyle ilgili bir şey yapacak olsam, özellikle İngilizce olan bir şeyde böyle bir aracı elbette kullanmak isterim. Herkes de kullanmalı zaten böyle şeyleri ki yanlış bir şeylere imza atmasın. Şimdi 4 Şubat'ta Phantom diye Foundation şirketinin Phantom diye askeri robot olduğu iddia edilen bir şeyin haberi çıktı. Ben de bu neymiş ya dedim, ilk robot askeri biz yapacağız falan diye. Çıktı. Böyle de biraz da ayakları olmayan, yani ayaklarını ayrı gösteriyor sitesinde, üstünü ayrı gösteriyor. Böyle biz işte 2028'e kadar 20 bin tane robot yapacağız. Bu yıl da işte 40 tane yapacağız filan diye kendi sayfalarında bir yol haritaları var. Yalnız sonra bu aynı robotun bir DJ olduğu, sol taraftaki bir daha göstereyim. Konserde DJ'lik yaptığı ile ilgili bir video geldi. Şimdi sen asker olacak diye yola çıktın ama ne oldu? Yani işte hayaller asker, gerçekler DJ olmuş gibi sanki. Yani gidip de diskoda müzik çalıyor, düğmelere basıyor gibi. Bir de sağ tarafa daha fabrika ortamında bir şeyler yapan bir daha ticarileştirilebilir bir örnek göstermişler. Bana sanki bu askerle ilgili haberleri ben sadece videolarda gördüm. Bu işte sağ tarafta görüyorsunuz. The first AI humanoid soldier shocked the internet falan gibi. Böyle hani anlamsız heyecan yaratan haber sayfaları ya da işte YouTube kanalları oluyor ya. Bazen de böyle sosyal medya Twitter'da falan inanılmaz sarstı bu her tarafı gibi şeyler söyleniyor. Sanki reklam için yapılmış gibi geldi bana bu. Ama etrafta da böyle bakarsanız internette de YouTube'da da ilk insansı asker robot yapıldığı gibi şeyler yazdı. Açıkçası ben Çin'deki tüm robotların orduda asker olmak için aday olduğunu, İsrail'in Mantis Robotics'inin bundan çok daha önde olduğunu veya işte Tesla'nın Optimus'unun çok daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum figüre. Yani bu birazcık reklam kokan hareketler bunlar. Ama sonuçta böyle bir robotu yapmışlar Amerika'da. Biraz da reklam yapmak için herhalde asker olacak bu robot abisi falan diyerek YouTube'daki bazı kanallara da herhalde el altından böyle bilgi vermişler diye anladım. 4 Şubat'ta Volvo Waabi diye bir şirketle anlaştı. Waabi Kanada merkezli bir yapay zeka şirketi. Yani tırlar için anlaşıyor Volvo bu iş için. Şimdi tırlar giderken daha güvenli olsun, işte kaza yapmasın, daha güzel şerit değiştirsin, hızlansın, yavaşlansın diye bu zekayı üreten bir şirket. Waabi şirketi. Daha önce Uber'le falan da çalışmış bir şirket. Volvo bunlarla anlaşıyor. Geçen sene Mayıs ayındaki güncede ben Volvo Aurora ile de anlaştı diye söylemiştim. Sürücüsüz tır yapacaklar diye. Tabii Aurora daha çok bu işi işletmeye talip. Aurora şirketi tırı alacak, yapacak tırı ve bunu işletecek. Yani bir yerden bir yere yük taşıyacak bu şekilde. Herhalde Volvo arabayı yapacak, Aurora işletecek, Waabi de teknolojisini sağlayacak diye en sonunda geldikleri nokta böyle bir işbirliği olmuş diye anladım. Bunların tabii rakipleri de var. Başka şirketler de Amerika'da tır işine girmek istiyor. Bu biraz yarış gibi şu anda. Belli ki Amerika'daki tırlar artık sürücüsüz olacak. Yani bunun önümüzdeki 5 sene sonra baktığımızda Amerika'da yük taşımacılığının büyük ölçüde insansız araçlarla yapılacağını, yani şoförsüz araçlarla yapılacağını öngörebiliriz. Çok hızlı bir şekilde çok büyük şirketler çok büyük yatırımlar yapıyorlar ve bu da Volvo'nun Waabi ile olan anlaşması da bunun bir sonraki adımıydı. 5 Şubat'ta böyle bir haber çıktı. Araştırmacılar OpenAI'nin O1 modelini böyle 50 dolardan aza yaptılar gibi. Böyle boşuna OpenAI milyarlarca dolar para harcıyor ya bu
modelleri eğitmek için. Stanford'dan bir adam çıkmış demiş ki ya ben işte aldım bunu, küvene aldım bu Chinese AI Lab diyor ya işte. Alibaba'nın bu Qwen diye bir modeli var. Şimdi S1 diye bir şey yapmış. Bir de yayın yapmışlar bununla ilgili. De diyor ki biz bunu aldık. Biz buna işte birazcık 1.000 tane soru belirledik. Hani böyle öyle bir soru belirledik ki bu S1 modelini eğitmek için bu 1.000 tane soruyla eğit. Böylece çok fazla maliyet olmadı. Yani bütün böyle her şeyi eğitmek için, tamamını eğitmek için bir sürü soru sormak gerekiyorsa, yani bu ilk başta eğitilen bir modele daha da iyi bir hale getirmek için bir sürü soru sormak gerekiyorsa biz 1.000 tane soruyu seçtik. Buna verilen yanıtlarla eğittik. Böyle olunca da maliyet çok azaldı. 30 dakikanın altında bir zamanda 16 tane de H100'de biz bu işi hallettik diye bir yayınları var. Simple Test Time Scaling diye S1. İlgilenen arkadaşlara bakmalarını öneriyorum. Stanford'daki insanlar biz bunu ne kadar maliyeti indirebiliriz? Oradan buradan yararlanarak bir modeli ne kadar aza indirebilirizin 50 dolara kadar düşebileceğini gösteren böyle bir yayın yapmışlar. 5 Şubat'ta Google Gemini 2.0 modelini herkese açtı. Ben bunu daha önce söylemiştim. Böyle Flash Thinking Experimental falan diye böyle uzun uzun isimler koymuştu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yapay zeka şirketleri kendi aralarında bayağı ciddi rekabet ediyorlar. Herkes de kendisini kullansın insanlar istiyor. Çünkü herkes de kullanıyor. Şimdi hepimiz kullanıyoruz bu modelleri. Herkesin de kendine göre bir en beğendiği model var. Şimdi ben hangi modelin kullanıldığıyla ilgili Financial Times'tan bir grafik koydum buraya. 2023'ten 24'e geçerken OpenAI'nin ciddi pazar kaybettiğini, bu kaybettiği pazarın büyük ölçüde Anthropic'e geçtiğini, Cloud'un yükselişte olduğunu, hafif de biraz Google'ın pazar kazandığını burada görüyorsunuz. Grafikte görüyorsunuz. Meta da aynen devam ediyor. Şimdi Google herhalde daha fazla kullanılmak istiyor. Daha fazla kullanılmak istediği için de bu 2.0'ı, bu yeni sürümünü, daha iyi olduğunu söylediği sürümü herkese açmış. Çünkü insanlar herhalde böyle bir şeye şu anda para vermiyorlar Google'a. Herhalde insanların ilgisini çekmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ama sonuçta artık sizin için böyle bir seçenek daha var. Girip deneyip bakabilirsiniz. 6 Şubat'ta OpenAI O3 modelinin aklından geçenleri açıkladı. Neden açıkladı? Çünkü biliyorsunuz DeepSeek çıktı. DeepSeek dedi ki biz sizin bu yaptığınız düşünen modellerin aynısını yaptık. Çok daha ucuza yaptık. Böyle 5 milyon dolara falan eğittik biz bunu ve de biz açıyoruz. Bu düşüncelerini açıyoruz. Düşünce sürecini açıyoruz. Bundan önce DeepSeek açıklamadan önce OpenAI bu O1 modelinde ve O3'ün de açıkladığı sırada bakın bu düşünüyor. Çok daha güzel yanıtlar veriyor. Biraz zaman geçiyor üzerinden görünüyordu orada sadece ama bir satır gösteriyordu. Dedik şu an düşünüyor. Bunu yapıyor. Bazı başlıklar gösteriyor düşünürken. Ama gerçekten ne düşündüğünü, aklından ne geçtiğini göstermiyordu. Baktık ki şimdi DeepSeek gösteriyor ve DeepSeek'in yayının içinde bir aha moment diye bir şeyden bahsediyorlar. Bakın gerçekten düşündüğünü hissettiğimiz bir an bu. Evreka. Bu Avrupalıların söylediği şeyde. Ha işte buldum ben bunu dediği an yayının içinde bahsediyorlar. Tabii DeepSeek'e karşı yapılmış bir şey bu. DeepSeek'in etkilerinden bir tanesi bu. OpenAI bu düşünen modellerinin ne düşündüklerini, aklından ne geçtiğini, ayrıntılarını açıkladı 6 Şubat'ta. 6 Şubat'ta yine bağlantılı olarak DeepSeek yasal çabaları başladı. Ben bu DeepSeek ile ilgili 2 defa canlı yayın yapmıştım. Buraya bağlantılarını yine bırakıyorum bunların. Önce daha az masraflı olduğunu, yani OpenAI'ın O1, O3 modellerine benzer başarısı olduğunu ama çok daha az masraflı olduğunu herkes tarafından kabul edilir. Bu yüzden de sarsıntı yarattığını, bütün bu yapay zeka aleminde büyük bir heyecan yarattığını söylemiştim. Endişe de yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Biz acaba Çinlilere yenilecek miyiz burada? Çünkü biz o kadar para yatırdık, bu kadar çaba gösterdik. Şimdi adamlar ucuza aynı şeyi yaptılar mı acaba diye. Bu sefer DeepSeek'i engelleyelim diye. Özellikle devlet kuruluşlarının kullandığı cep telefonlarından ya da işte bilgisayarlarından bunu engelleyelim diye. Tabii buradaki engelleme çabası şöyle. Eğer DeepSeek'in kendi sayfasına giderseniz ve o sayfadan doğrudan kullanmaya kalkarsanız Çinlilerin kişisel
verileri koruma kanunu dediğiniz şey yok aslında. O açıkça diyor ki ben bana veri veriyorsanız ben o veriyi kullanırım kardeşim. Yani bizim Çin'de böyle bir mesele yok. Hani ben OpenAI'da mesela bir belge sağlıyorsanız, bir belgeyi verip bununla ilgili bir şey yapıyorsanız merak etmeyin biz bunu sonra yok ediyoruz. Biz bunu kullanmıyoruz diyor. Yani tabii gerçekten ne kadar öyle olduğunu bilemeyiz ama kendisi böyle söylüyor. Şimdi Çin'de böyle bir şey olmadığı için verileri kaptırmayalım diye diyorlar ki ya hiçbir şekilde bunu kullanamazsınız. Kullanmayın devlet araçlarında, araç gerecinde diye böyle bir karar alalım demişler. Yalnız tabii DeepSeek açık kaynak bir model. Aslında siz onu alıp kendiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz DeepSeek'i. Yani bu tarz şeylere çok da gerek yok ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı nasıl bir endişe içerisinde olduğunun da bir göstergesi. Evet, DeepSeek'in bu aygıtlardan erişilmesini istemiyor. Tabii herkes de aynı bilinçte değil. Yani bakıyor şimdi OpenAI'nin bir aracı var. Giriyorsunuz bir şey soruyorsunuz. Oradan bir yanıt alıyorsunuz burada. Aynı şekilde DeepSeek'i kullanmaya kalkabilir insanlar. O zaman da verileri kaptırabilirler tabii karşılıklı. Çok bilinçli olmayan kişiler de olabilir devlet için çalışan. O yüzden biz bunu yasaklayalım demişler. Ama dediğim gibi DeepSeek açık kaynak bir araç. O yüzden alıp bunu herkes kendi bilgisayarına, kendi kurumunda kullanabilir ve veri de bu şekilde karşı tarafa Çin'e gitmeyebilir aslında. Türkiye açısından bakarsanız da. Şimdi 6 Şubat'ta Tinder biliyorsunuz bu çiftleri eşleştirmeyle alakalı bir uygulama. Bunun yapay zeka ile eşleşme deneyeceğiyle ilgili bir haber çıktı. Sürekli kullanıcı kaybediyormuş. Ben bu haber vesilesiyle öğrendim. Yapay zeka başlığı olunca neymiş, ne oluyormuş diye açıp bakınca sürekli kullanıcı kaybediyormuş. Tabii şöyle bir şey var. Bu özellikle buluşma uygulamaları, hani böyle insanın ben bir kız arkadaşım olsun, erkek arkadaşım olsun diye birilerini aradığı uygulamaların bir şeyi var. Bu uygulamaların çıkarıyla kişilerin çıkarı aynı değil. Çünkü uygulama diyor ki, uygulama istiyor ki sen o uygulamayı kullanmaya sürekli devam et ve buna para ver. Ama kişinin çıkarına eğer böyle çok ciddi bir düşüncesi varsa o istiyor ki iyi bir insana ben denk geleyim, tam benim anlaştığım insana denk geleyim. Eğer tam denk gelirse ne olur? O zaman bir daha uygulamayı kullanmaz. O yüzden insanların çıkarıyla uygulamanın çıkarı her zaman örtüşmeyebiliyor ve insanlar bunu fark ediyor. Yani gerçekten çok iyi şekilde eşleştirse dahi o eşleşmeyi göstermeyebiliyor. Sadece bu Tinder'a özel değil, tüm uygulamalarda. Çünkü adamların çıkarıyla senin çıkarın aynı olmayabiliyor diye bir eleştiri var zaten bu uygulamalarla ilgili. Ya işte insanların bu çok fazla bırakıp gittiğini gören Tinder bu sefer biz yapay zeka ile destekli öneriler yapabiliriz falan demiş ama zaten yapmalısın. Yapmalıydın. Hatta yapmıyor olman bile garip. Bana çok garip geldi zaten bu böyle bir şey görmüş olmak. Ama bir haber var işte Tinder artık yapay zeka eşleşmeyi deneyecekmiş diye. Bana garip geldi. Bunu yapmıyor olması garip geldi. Yaparak bir şey bekliyor olması da garip geldi. Herhalde dedim insanları bak artık yapay zeka ile eşleştiriyoruz. Merak etmeyin her şey çok güzel olacak diye onlara bir güven mi vermeye çalışıyor bir yandan diye de düşündüm. Arkadaşlar bu tarz uygulamaları kullanıyorsanız kazıklanıyor olma olasılığınıza dikkat edin. Yani çünkü çıkarla bu uygulamanın çıkarıyla senin çıkarın uyuşmuyor olabilir. 7 Şubat'ta Lyft şirketinin müşteri hizmetleri için artık cloud kullanacağıyla kullandığıyla ilgili bir haber çıktı. Lyft biliyorsunuz işte Uber gibi sizin kendi aracınızla gidip insanları alıp bir yerden bir yere taksi hizmeti vermenizi sağlayan bir uygulama. Tabii bununla ilgili insanların müşteri ilişkileri yapması gerektiği için şirket kapsamında bu müşteri ilişkileri aracına doğru doğal dil modeline bağlamak çok yapılan bir şey zaten artık. Yani insanlar bir şey soracağı zaman çok temel şeyler soruyorsun çünkü. Onlar sana temel cevaplar veriyor aslında karşıya insan koyduğunda. Bu tarz temel sorulara temel cevapları bir dil modeliyle vermek gayet mantıklı. Hele ki dil modeli iyi kapsamlı bir dil modeli ise bayağı bir şeye cevap verebilir. Zaten bunu denemişler ve de diyor ki biz %87'sini yani müşterilerin gelip de söylediği şeylerin %87'sini bu şekilde çözebildik cloud kullanarak diyor. Bence bu önemli bir oran çünkü eğer %87'sini çözebiliyorsan o zaman %87 gerçek insana ihtiyacın kalmıyor demektir. Değil mi? Yani bir müşteri ilişkilerinde kullandığın birileri bir şey yazacaksa karşıda bir insan
insan duracaksa o kadar insana gerek kalmayacak demektir. Müşteri ilişkilerinin bundan sonra daha fazla yapay zeka dil modelleriyle beraber anılacağını bir örneği bu. Lyft'in başarısı diyelim. Şimdi Apple'dan Emotion diye bir şey çıktı 8 Şubat'ta. Şimdi Apple'ın insansı robotlarla ilgili çalıştığına bir örnek olarak gördüm ben. Şimdi bu ana kadar hiç Apple'da böyle insansı robotlarla ilgili veya herhangi bir robotla ilgili veya yapay zeka bu tarz hareketlerle ilgili hiç böyle bir şey çıkmamıştı. Kendilerinin Machine Learning Research diye bir yeri var. Yani yapay öğrenme, araştırma ile ilgili bir sayfaları var. O sayfada böyle bir yayın çıktı. Bu bildiğiniz bir makale. Bu makale diyor ki biz bakıyoruz diyor. Yani bir görüntüye bakıyorsun. O baktığın görüntüde bir şey anlıyorsun. O yapılan hareketten ne yaptığını anlıyorsun ve ona karşı bir cevap veriyorsun. Şimdi videoda gördünüz. Diyor ki ben çok güzel yaptığını göstermek için şöyle bir hareket yapayım ben ona dedi mesela. Kendisi böyle bir çıkarım yaptı. Hem öğrensin hem de nasıl bir hareket yapacağını, nasıl sesli olarak değil de mimiklerle ve ellerle yani bu el hareketleri nasıl göstereceğini anlatan bir yayın yapmışlar. Böyle bir makale yazmışlar. Bakın el hareketleriyle gösteriyor. Karşı tarafa böyle el hareketini nasıl gösterecek? Önce ona karar verecek, sonra da bunu uygulayacak bir araç yapmış Apple. Tabii Apple'ın böyle bir araç yapması onların böyle şeyleri düşündüğünün de bir göstergesi. Bence zaten Apple insansız robotu çoktan düşünmüş olmalıydı. Optimus'tan önce çoktan bu işlere girmiş olmalıydı diye düşünüyorum ben. 10 Şubat'ta Elon Musk çıktı dedi ki ben OpenAI satın alacağım. 97 milyar dolar veriyorum. Bakın böyle bir sürü yatırımcıyla anlaştım. Ben geleyim 97 milyarı vereyim. Siz bana satın bunu. Tabii bunu zaten Elon Musk zamanında bu OpenAI'nin ilk yatırımcısı ve o zaman OpenAI non-profit olarak kurulmuş. Yani kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuş. Amacı da yapay zekanın insanlar için kullanılacağına emin olmak. Tabii ondan sonra anlaşamamışlar. Anlaşamayınca Elon Musk ayrılmış. Zaten o zaman da aslında şirkete dönsün. Ben de bunun hisselerini satın alayım demiş Elon Musk. Onlar da Elon Musk olmaz demişler. Ondan sonra aradan zaman geçmiş ve bu sefer Sam Altman ve yanındakiler bir yandan biz bunu şirkete çevirelim deyince tabii Elon Musk çok kızdı buna. Ben zamanında şirkete çevirelim. Ben de alayım hisselerini dörtte birini demiştim. Siz de bana olmaz demiştiniz. Şimdi gidiyorsunuz şirkete çevireceksiniz. Bundan da para kazanacaksınız diye kızgın vaziyette ben bunu alayım diye gelmiş. Şimdi buna hemen olumsuz yanıt verecekleriyle ilgili bazı emareler ortaya çıktı. Çünkü bunların yönetim kurulu üyesi şu madde varmış. 2020'de kendi amaçları yapay genel zekanın bütün insanlık tarafından yararlanılacak bir şey olmasına emin olacağız biz. Hedeflerimizden bir tanesi bu olacak diye hedef koyduğu için OpenAI bu hedefe uymak adına ya biz bunu çok rahat reddedebiliriz. Çünkü Elon Musk'a satarsak o zaman herkesin, tüm insanlığın yararlanması hedefimize uygun bir hareket olmaz bu diye düşünüyorlar ama ya şimdi sen Microsoft'a birazcık satmış vaziyettesin şirketi ve yeni şirket kurmaktan, Sam Altman'a da bayağı bir hisse vermekten bahsediyorsun. Meta'da Aralık'taki ben güncede söylemiştim. Meta da bu işe girdi ve OpenAI'nin şirkete dönmesine karşı çıkıp mahkemeye bunları döndürmeyin. Bunlar haksız rekabet ediyorlar bu şekilde yaparak demişti. Ya burada herkes kafası karışık. Elon Musk kızgın ve bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmıyor. Madem ki şirkete döneceksin ben de 97 milyar doları vereyim sizi alayım diye bir teklifle geldi 10 Şubat'ta. 10 Şubat'ta İngiliz Humanoid adlı şirketten HMND-01 adlı bir robot duyuruldu. Bu ilk İngiliz insansı robotu olarak duyuruldu. İlk defa işte biz Birleşik Krallık olarak bazı Britanya diyorlar ya işte buradaki ilk robot şirketiyiz. İnsansı robotumuz bu diye duyurdular. Adı Humanoid adı şirketin adı Humanoid insansı. Robotun adı da HMND. HMND bütün sessiz harfleri koymuşlar. 01. Robot bu biraz yürüyor. Bazı hareketleri yapıyor diye görünüyor. Fena değil gibi. Hani ama şimdi zaman ki böyle çok zoom yapılmış, böyle çok yakından çekilmiş videolar gördüğümüz zaman
o zaman robotun işleviyle ilgili insanın kafasında soru işaretleri olabiliyor. Hani işte bu gidecek fabrikalarda çalışacak falan diyorlar. Bunun gibi başka robotlar da var, böyle çok yakından çeken, işte kısmen çeken, doğrudan bir yetenek göstermeyen. Tabii Çin'deki bazı robotlar doğrudan yetenek gösteriyor. Biraz sonra ben onlarla ilgili videolar da göstereceğim size ama sonuç olarak herkes bu insansız robotların peşinde ve İngilizlerin de ilk şirketi böylece ortaya çıkmış oldu. Adı Humanoid. 10 Şubat'ta OpenAI'ın yapay zeka hızlandırıcı donanımını, Yongas'ını tamamlamak üzere olduğuna dair bir haber çıktı ve bu sene içerisinde kendi yongalarını, çiplerini üreteceğiyle ilgili bir haber çıktı. Şimdi bu Twitter'da, X'te diyelim, Dr. Kim diye bir kişi, bu TSMC'de, Tayvan Yarı İletken Şirketi'nde çalışıyor. Dedi ki ya işte bak, geldi Sam Altman, biz bununla konuştuk. Çok heyecan verici. İşte bir sürü acayip bir hacimle üretim yapacaklar. 3 nanometre teknolojisinde üretim yapacaklar. 3 nanometre de şu anda üretebileceğiniz en iyi teknoloji. Bütün dünyadaki en iyi üretim teknolojisi bu. Yapay zeka yongası yapacaksanız daha iyisi yok. Zaten Reuters'ın haberinde de 3 nanometre diye yazıyor. Bu takımın başını Google'dan transfer ettikleri Richard Ho diye bir adam var ve OpenAI artık Nvidia'nın yongalarını kullanmak yerine, grafik işlemcilerini veya işte yapay zeka hızlandırıcılarını kullanmak yerine kendi yongasını yapmak istiyor. Geçen sene Temmuz ayında bunu yapmak için Broadcom'la konuştuğuyla ilgili ben bir haber vermiştim. Şimdi burada sona yaklaştıkları anlaşılıyor. Tayvanlılara kadar gittiğine göre demek ki tasarım bitmiş. Bunlar artık üretim aşamasına geçmişler. Bunu biliyorsunuz, İngilizce'de tape out deniyor. Tasarımı ver, ilk denemeyi al. Ondan sonra bak bakalım ne kadar iyi çalışıyor. İşte üzerinden birkaç üzerinden geçiş yapmaları gerekebilir. Yani gönderir gelir çalışmaz, gönderir gelir çalışmaz, böyle şeyler olabilir. Şu anda o aşamadalar gibi görülüyor. Ama sonuçta OpenAI kendi yongalarını yapacak ve yapmak üzere bu sene içerisinde üretilmiş halini göreceğiz. 10 Şubat'ta Macron Fransa'da 109 milyar avroluk bir yapay zeka yatırımı yapacaklarını duyurdu. Bu Ocak ayındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin 500 milyar dolarlık Yıldız Kapısı Stargate projesinden sonra geldi. Şimdi herkes buna yatırım yapmak istiyor. Yani geri kaldık biz buna diye düşündüğü için. Şimdi herkesin modeli daha fazla hesaplama yeteneğine ihtiyaç duyuyor ve bu da para demek. Yani parayı verip bu hesaplama yeteneğini kuracaksın demek. Herkes bunu yapmaya çalışıyor. Macron'a demiş ki Fransa geri kalmasın. 100 milyar avroyu biz buraya gömeriz demiş. 10 Şubat'ta Anthropic bir araştırma sonucu yayınladı. Bence bu çok güzel bir araştırma. Bir ekonomik indeks diye. Bunu bir açıp okumanızda yarar görüyorum. İlginç bir araştırma sonucu bu. Diyor ki bizim yapay zeka araçlarımızı kim kullanıyor ve hangi amaçla? Ve görülüyor ki, bu, ben size grafiklerin bazılarını buraya getirdim. En fazla kullananlar yazılımcılar. Anthropic'in araçları, yapay zeka araçları, Cloud özellikle işte söylenen araç. En fazla, bakın en tepede computer programmer diyor, programcılar, yazılım geliştiriciler, aşağıda ayrıca yazılım geliştirici, uygulama geliştiriciler, en fazla kullananlar bunlar. En az kullananlar da aşağıda, bir de bunların maaşlarına göre ayırmışlar. Grafikte de böyle kullanan insanların maaşları ne düzeyde diye. En sağda bakın, görüyorsunuz jinekologlar falan yazıyor altta. Maaşlar yüksek ama pek kullanmıyorlar yapay zekayı gibi. Benzer olarak kim kullanıyor diye bakarsanız grafikte yine biyoinformatikçiler kullanıyorlar. Yazılımcılardan sonra en çok biyoinformatikçiler kullanılıyor deniyor. Şimdi insanlar en fazla eleştirel düşünce ve yazı yazma ile ilgili kullanıyormuş. Daha sonra programlama geliyormuş. Ben bu rapora bakmanızı öneriyorum. Benim için çok yararlı oldu ve bu programlamanın acayip şekilde kullanılması, özellikle %37, bakın soldaki şeyde görülüyor, bir işle ilgili çalışanların %37 oranında, hani bu programcıların %37 oranında bunu kullanıyor olması ciddi bir oran. Zaten birçok değişik araştırmada programcıların en fazla yararlandıkları, en fazla kodlama işi için kullanıldığı görülüyor. Ayrıca matematikçilerin de çok fazla kullandığı söyleniyor. Zaten şimdi bu düşünen modeller çıktıktan sonra ne oldu? Hem kodlama yetenekleri yükseldi yapay zeka modellerinin, hem de matematik sorunlarını çözme yetenekleri arttı.
Böyle olduğu için bunlar çok doğal ama tabii bu alanda çalışan insanların bunu çok fazla kullanıyor olması hem onların verimliliğini arttırdığı gibi bir anda da piyasada bu tarz insanlara olan ihtiyacı azaltma olasılığını ortaya koyuyor. Ama insanlar özellikle eleştirel düşünce yazı yazma programlama için kullanılıyor diye böyle bir rapor var. Ben açıp okumanızı öneriyorum bu raporu. 11 Şubat'ta Avrupa Birliği bir toplantı yaptı ve dedi ki biz 200 milyar avro para yatıracağız dedi. Bu hemen Macron'un Fransa'ya biz 100 milyar dolar yatıracağız demesinden hemen 2 gün sonra geldi. Hani 2-3 gün sonra geldi. Bunlar zaten bir toplantıya gidecekler. Toplantıya gitmeden önce Fransa buna karar vermiş herhalde. Avrupa Birliği bu konularda geri kalmış vaziyette. Yapay zeka işinde geri kalmış vaziyette. Bununla ilgili de bir sürü karikatür var. Ben birkaç tanesini sağ tarafa koydum. Şimdi yapay zeka almış yürümüş. Bakın boğanın üzerine oturmuş bir kadın diyor ki ya bir dakika ya biz daha kuralları koyacaktık diyor robot uçarken sağ tarafta grafiğin üzerinde. Veya işte millet dans ediyor. Bu hani inek tipler olur ya partilerde böyle tek başına duran ya onlar çok güzel zaman geçiriyorlar ama bizde en iyi kurallar var diyor kendi içerisinde bir yandan. İşte bak onların OpenAI, Meta, Google, Anthropic şirketleri var. Bizde ise kurallar var diyor. Veya yukarıda bakıyorsa o bisikletten düşen ya çok güzel kurallarımız var. Kendi bisikletimize çomak soktuk. Kurallarımız var. Düştük ama hiç bakın doğru düz şirketimiz yok bu yapay zeka. Kuralları koyduk ama şirket kurmadık diye böyle bir sürü karikatürler var. Hakkında hayırlısı diyorum ben. Avrupa Birliği bunun farkında güya yatırım yapıyor ama kurallara da taviz vermemeye çalışıyor. Bu iş biraz böyle bir denge meselesi. Çok fazla insanlara kısıt koyarsanız bu yapay zeka işlerini geliştirecek adamların sürekli sizin kurallarınızı okuması ve bunlara uymaya çalışması gerekir. Değil mi? Adamları serbest bırakırsan bunlarla uğraşmaz. Tamam biraz daha güvensiz olur. Burada bir denge olması gerekir. Çok kural koyarsan bu iş yavaşlar. Millet de Avrupa'da da insanlar eleştiriyor. Her yerde dalga geçiyorlar bu konuyla ilgili. Avrupa biz bunu kıracağız diye para bastırmaya karar vermiş bu işe. Haklarında hayırlısı diyelim. 11 Şubat'ta İsrail'in insansız robot şirketi Menti Robotics'in Mentibot V3'ü duyuruldu. Bunu şöyle gösterirsek yenisi. Şimdi eskisini ben daha önce geçen sene Nisan ayında göstermiştim. Birazcık böyle kaba olan ama yürüyen, bazı şeyleri gören, konuşunca yanıt veren, hiç fena olmayan bir robottu aslında hani giriş düzeyinde. Şu anki yeni sürümün çok daha iyi olduğunu, ellerinin daha iyi olduğunu, daha insan eli gibi elleri olduğunu, birazcık daha uzun olduğunu, 1,75 gibi, daha fazla kaldırabildiğini, e, gibi ve bakınca da daha derli toplu görünüyor eskisine göre. Çok daha derli toplu görünüyor. Sonuçta bakın herkes ilerliyor. Çalıştıkça ilerliyor. Bakın burada pilini çıkarıp yeni pil taktı. Böyle bir şeye niye ihtiyacınız olur? İsrail'siniz. Bir robotun neden pilini çıkarıp yenisini takma ihtiyacın olur? Mesela bunu asker yapacaksındır. Sahada tam böyle pili bitmek üzereyken devam etsin istiyorsundur. Onu çıkarıp yenisini takmak isteyebilirsin değil mi? Bakın bu kadar insansız robot videosu gördük. Hiç pilini böyle çıkarıp yeniden takan bir insansız robot görmemiştik. Bu da İsrail'in insansız robotunda gördük ilk defa pilini çıkarıp. Bakın arkadaşlar böyle İsrail ile ilgili Gazze ile ilgili eylem yapan arkadaşlar bizim bir insansız robot yapan şirkete ihtiyacımız var. Yani bir Aselsan olabilir bu. Aselsan böyle bir platformu yapabilir. Veya kimse artık bu. Bayağı büyük işler tabii bir yandan bunlar. Buna hemen girmesi gerekiyor Türkiye'nin. Dünyanın tüm ülkeleri kendi insansız robotlarını yapmaya çalışıyor. Yakında bunlardan ordular kurulacak. Yani biz hala bu işe uyanmamış gibi görünüyoruz sanki. Deyip size gösteriyorum. İsrail'in insansız robotu hızla ilerliyor. Her sene üstüne koyarak gidiyorlar. Bu seneki bayağı iyi görünüyor. Zaten bu robotu Nvidia Ocak ayındaki güncele de göstermiştim ben. Nvidia bunu sundu. Kendi sunumunda gösterdi bu robotu. 11 Şubat'ta BBC, İngiliz BBC televizyonu BBC İngilizce okunmasıyla yapay zeka araçlarının haberleri doğru özetleyemediğine dair böyle kapsamlı bir rapor yazmış. Tipik Avrupalı bürokrat yaklaşımı. Şimdi bir sürü yapay zeka aracı haber özetleme ile ilgili bazı özellikler sunuyor ve bunu satıyorlar. Bunlar da
alıyor diyorlar ki ya bak çok iyi yapamıyor bu işleri. Bizim kadar iyi yapamıyor. Biz bakın yılların gazetecisiyiz. Biz daha iyi özetliyoruz bunları. Biz sizin bu yaptığınız araçları inceledik ve birçok soru bulduk. Bu sorunları da böyle bir rapora yazdık diyor. Zaten Ocak ayı güncesinde Apple'ın bu haber özetleyen aracının hata yaptığını, olmayan haberleri söylediğini, bu yüzden de eleştirildiğini, hatta en fazla da yine BBC televizyon tarafından eleştirildiğini ve bunu kaldırın buradan diye uyarıldığını, bunun üzerine de kaldırdığını söylemiştim. Tamam kaldırsın filan da şimdi bakın yine cin şişeden çıktı durumu bu. Elinizde bir metin var. Bir haber metni var. Bir sürü haber kaynağı var. Elinde de bir doğal dil işleme modeli var. Büyük dil modeli var. Ya bunun işi bu. O dil modeli alacak metinleri, bunları özetleyecek. Bunlardan özet çıkaracak. Bu işi senin yaptığın kadar yapabilecek bu. Şu anda hata yapıyor olabilir. Buna bakacaklar, inceleyecekler bu araçları. Hatalarını çözerek devam edecekler. Şimdi sen bu raporları yazarak kendini kurtaramazsın. Ben bunu yapay zeka devrimine karşı bir direnç olarak gördüm. Bu yazılan raporu. Çünkü böyle bir raporu kim yazar, yazması gerek normalde? Yapay zeka şirketinin yaptığı aracın ne kadar iyi çalıştığına bakması ve onu düzeltmek için bunu inceliyor olması gerekir. Bunu yapan şirketin rakibi olan insanlar oturup da biz buna bir güzel bir rapor yazalım diyorsa o aslında onunla rekabet etmeye çalışıyorlar demektir. Ya bu rekabeti kaybedeceğiniz belli. Siz bunu kullanmaya bakın. Daha iyi nasıl kullanırsınız? Kendi işinize nasıl daha iyi uydurursunuz diye düşünüyorum ben. Bu BBC'nin yaptığı bu raporu ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Bayağı uzun uzun yazmışlar. Bunların ne kadar kötü bu işi yaptığıyla ilgili yazmışlar ama tamam şu anda kötü diyelim. Bir yıl sonra düzelecek. Bu dil modelleri daha iyi gidecek. Bu söylediklerinizi düzeltecekler. O raporu alacaklar, düzeltecekler. O zaman ne olacak? Yani bu uzman olan arkadaşların yaptığı kadarını yapacaklar büyük ihtimalle bu araçlar. O zaman ne olacak diye düşünseler iyi olur bence. Şimdi 11 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirkete 193 bin dolar ceza verildi. Bu şirket ben ilk defa yapay zeka avukat yaptığımı iddia ediyorum diyen şirket. Şimdi bunlar bakmışlar işte dünyanın ilk robot avukatı falan gibi şeylere abonelik almışlar bu şirketler. Amerika'da bunu incelemiş. Hakikaten böyle mi diye. Ama tam da öyle değilmiş. İşte bazı yaptıkları tam da otomatik şeyler değilmiş. O yüzden bunu söylüyor olması insanları yanıltıyor. Bakın avukatın yapay zekalı hali değil tam bu. Bu söylediğiniz insanları yanıltıyor diyerek ceza vermişler, incelemişler. Amerika'nın sisteminin hala çalıştığının da bir göstergesi bu. Bir, şirketlere karışmıyor. Siz bunu yapın, ne yapıyorsanız yapın diyor. Ama sen bir şey söylüyorsan doğru söyleyip söylemediğine ben bakarım diyor. Kurumlar çalışıyor gene. Şimdi buradaki şikayet, bu şirketle ilgili şikayet, bu yapay zeka avukatın ne kadar insan avukat kadar iyi iş yapıp yapmadığının şirket tarafından denetlenmediğiyle ilgili. Yani böyle insanlar bir hizmet alıyorlar. Ne kadar kaliteli ve tabii doğru hizmet aldığını bakıyorlar. Onu emin olmak istiyorlar. Sen eğer ben yapay zeka avukat yapıyorum diyorsan adam da para verip sana hizmet alıyorsa senden bir insandan beklediği ortalama doğruluk düzeyini ve de kaliteyi bekliyor. Bunu sağlayamadığını tespit ettikleri için şirkete ceza vermişler ve demişler ki bir daha sakın bu kalite ve doğruluk oranını tutturmadan böyle iddialarda bulunmayın insanlara diye de uyarmışlar kendilerini. 11 Şubat'ta kuantum hesaplama şirketi Qera adlı şirket 230 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Yatırım aldığı yerde Google. Şimdi ben normalde bunun ne alakası var yapay zeka diyebilirsiniz. Şimdi Google'ın kuantum hesaplama ile ilgili biriminin adı Quantum AI Business Unit. Hani bunların yatırımı yapan birimleri Quantum AI, kuantum yapay zeka gibi. Bu da şunu ima ediyor aslında. Ya bu kuantum hesaplamayı biz bir hızlandırıcı donanım sonuçta bu kuantum hesaplama. Bunu biz yarın öbür gün bu işler çalıştığında biz yapay zeka için kullanacağız. Çok daha hızlı sistemi eğitmek ve çok daha hızlı yanıt vermek, daha zeki sistemleri yapmak için bir donanım altyapısı olarak kullanacağızı ima ediyor bir yandan. O yüzden bu QRA şirketi çok mutlu, aldığı çok büyük miktardaki yatırım Google'dan aldığı için çok mutlu. Google'ın da bu yatırımı yapay zeka, gelecek için yapay zeka yatırımı gibi düşündüğünü lanse ediyorlar. Yani haberlerde biraz böyle geçiyor. İçinde yapay zeka hafif geçtiği için ben buraya koydum. Ama kuantum hesaplama
uygulamanın yapay zeka için kullanılabileceğini gösteren henüz bir deney yok elimizde. Hani bunu şifrelemeyle ilgili, şifre kırmayla ilgili bazı uygulamalar olabileceğiyle ilgili söylenenler var ama henüz yapay zeka ile ilgili çalışan bir şey gösteren yok. Bununla ilgili bir plan gösteren yok ama adında yapay zeka var. Demek ki düşüncelerde var böyle bir şey. Bu yapay zeka uygulaması kullanılacak bu kuantum bilgisayarlarda. Ben de size bunu söylüyorum. Böyle şirketlere yatırım yapıyor Google. 11 Şubat'ta Avustralyalı bir şirket patoloji ve radyoloji ile ilgili bir yapay zeka şirketi. Daha çok görüntüleme ile ilgili çalışan, bu tarz görüntüler üzerinde çalışan bir yapay zeka şirketi 112 milyon dolar yatırım aldı. Bu C serisi demek ya, işte A'yı B'yi almışlar, C'ye geçmişler. Demek ki 3. aşamadalar. Demek ki çalışıyor ve hakikaten de satıyorlar artık ve bayağı da ciddi yatırım, 110 milyon dolar az para da değil, almışlar demek. Zaten baktığınızda bu şirketin bu görüntüler üzerinden oldukça fazla çıkarım yapabilen yazılımlar yaptığını, yapay zeka araçları sağladığını görüyorsunuz. Sol taraftaki görsele ben baktım. Özellikle şurada mesela bir görüntü var. Sol tarafta böyle ufacık nokta gibi bir şey var. O noktanın aslında beyinde bir ödem olduğu, sağ tarafta onu yazıyor. Bakıyor, bak burada bir ödem var gibi görünüyor diyor aslında. Şimdi tabii bunu görünce diyor ki, yani bu adamların açıklamaları diyor ki, işte biz bunu ne için kullanacağız? Bu görüntüleme araçları var. Bu görüntüleme araçlarının tanıya yardımcı olması, doktorların yanında yardımcı birisi olmasıyla ilgili bir araç bu diye söylüyorlar. Özellikle bu haberlerin, kendi haberlerin içinde a second pair of eyes diye vurgulamaları, diyor ki doktorlarımız sizin korkmanıza gerek yok. Patoloji, radyolojideki arkadaşlar. İkinci bir göz bu. Hani siz zaten işinizi biliyorsunuz ama bakın şimdi bu gördüğünüz görüntülere bir de bu bakacak. Size diyecek ki ya sen gözünden kaçar falan, bu böyle gösterecek diyor. İlk paragraf öyle diyor. Ama ikinci paragraf diyor ki, aşağıdaki The Startup Advances Technology diye başlayan paragraf var ya, diyor ki dünya çapındaki diyor nitelikli doktor azlığına çare olmayı hedefliyoruz diyor. Hani şimdi üst paragraf ikinci bir göz olacak, her doktorun yanına bir tane vereceğiz diyor. Alttaki paragraf diyor ki doktor olmazsa buna da biz çare olacağız diyor. Ya bu biraz böyle şey, yine yapay zeka milletin işini elinden alacak endişesi olduğu için onları ürkütmeyelim paragrafı. Üst paragraf. Alt paragrafta ya biz bütün dünyada bu işi, radyoloji ve patoloji meselesini yapacağız diyor artık. Bunu bu aletler yapacaklar diyor. Arkadaşlar zaten daha önce söylemiştik. Tıp camiasına yapay zekanın en hızlı girdiği yerin radyoloji ve patoloji olduğunu, bu alanların büyük ihtimalle ilk gidecek alanlar olduğunu, bundan 5 sene sonra belki de bu konunun uzmanlığına çok da gerek kalmayacağını, çünkü birisi bu aletleri alacaksınız. Bu aletlerde bu görüntüler çekilecek. Size zaten tanıyla birlikte gelecek. Diyecek ki bak burada şu var, burada bu var diyecek size büyük ihtimalle. Veya daha az uzmana ihtiyaç olacak böyle bir şey olduğunda. Bir tane uzman çok daha el verecek. Yani insanlar eğer emin olmak istiyorlarsa onun önüne zaten tanıyla beraber gelecek. Bakacak doğru mu değil mi diye kontrol edecek belki ilk aşamada. Ama ben özellikle bu adamların yazdıkları kendi haberlerinin içindeki bu tutarsızlığa dikkat çekmek istedim. Üst taraf ikinci göz yardımcı olacak diyor. Alt taraf dünyadaki az sayıdaki uzmana çare olacağız diyor. Arkadaşlar yapay zeka radyoloji ve patoloji alanında hızla ilerliyor ve bu şirketin bu yatırımı alması bunun bir göstergesi. 11 Şubat'ta Apple'ın Çin pazarı için Alibaba ile anlaştığına dair bir haber çıktı. Çin biliyorsunuz ki kendi ülkesindeki sunucuların Amerikalıların elinde olmasını istemiyor. Diyor ki benim insanlarımla ilgili, vatandaşlarımla ilgili veriyi buradan çıkaramazsın kardeşim. Öyle sen geldin, büyük şirketim ben diye sunucuları falan kurdun. Ondan sonra verileri topladın. Ona göre istihbarat topladın benden. Ben buna izin vermem diyor. Senin canın eğer Çin'de bir şey satmak istiyorsa benim şirketlerimle yapacaksın bunu diyor. Zaten açıkça demiş ki bu şeyin altında, Financial Times'ın haberinin içinde diyor ki ya diyor siz burada biriyle anlaşırsanız sizin onay almanız daha hızlanır diye kendisine açıkça söyle. Apple'da mesajı alıyor.
diyor, gidiyor Ali Baba'ya diyor ki anlaşalım. Ali Baba ile anlaşıyorlar. Artık bu tarz böyle bulut, yapay zeka herhangi bir şey yapacaksa algoritmalar Ali Baba'nın sunucularında çalışacak. Apple'da gidecek Çinlilere bu hizmeti bu şartlarla verecek. Aslında Türkiye'nin de bu tarz konulara hassas olması ve kendi verisiyle ilgili bu tarz kararlar vermesi lazım. Ve bu tarz şirketleri olması lazım. Ali Baba gibi şirketleri olması lazım kendisinin diye düşünüyorum ben. 11 Şubat'ta Goku diye bir araç çıktı. Yapay zeka aracı çıktı. Yine görüntü üretme modeli. Tabii nereden çıktı? Açık kaynak. Nereden çıktı? Çin'den çıktı yine. Çin özellikle bu açık kaynak modellerle Amerika'yı sağlı sollu dövüyor resmen. Yani önce DeepSeek çıktı. Arkasından işte bu tarz modeller geldi. Arka arkaya hem görüntü üretme modelleri geldi. Yani metni veriyorsun, görüntü üreteceksin. Metni veriyorsun, video üreteceksin. Her türlü şeyi, modeli, metni veriyorsun veya işte sen metin üreteceksin. Diğer taraftan dil modeli, büyük dil modeli, DeepSeek veya mantık yürüten modeller hepsi açık kaynak. Çin diyor ki sen misin diyor bana bu kısıtları getiren, ben de bütün dünyaya açıyorum. Senin bu paraları yatırıp da yaptığın işleri ben herkesin parasız kullanmasını sağlıyorum. Böylece sana gelip para vermek zorunda kalmayacaklar insanlar diyor. Bu Goku'nun yaptığı şeyler de açıp bakarsanız değişik videolar var. İki tür Goku varmış. Birisi sağdaki gibi metni veriyorsunuz, videoları yaratıyor. İkincisi de Goku artı. Goku artıya giderseniz pazarlama işi. Size bu soldakiler hepsi olmayan insanlar. Bir ürün, bir konuyu tanıtacaksınız, pazarlayacaksınız. Metni veriyorsunuz. Bu insanları konuşturup onun pazarlamasını yapıyor. Ya da bir ürününüz var, onu satacaksınız. Ürünün resmini veriyorsunuz. Videoyu çekiyor ve üzerine konuşturuyor. Bayağı başarılı bir araç bu. Ve de açık kaynak. İlgilenen arkadaşlar açıp bir bakıp deneyebilirler Goku'yu. Şimdi 12 Şubat'ta MyFitnessPal diye bir şirket var. Yapay zeka ile yemek planı yapan şirketi satın aldı. Bu çok sessiz sedasız satın aldı diye çıktı ama ben tabii geçmişte size çok örneğini vermiştim. Diyetisyenlerin ellerindeki işi çok rahat alabilir yapay zeka. Şu anda bile gitseniz yani herhangi bir dil modeline sorsanız bana şey ver deseniz, bana bütün haftadaki yemek planımı ver deseniz size zaten onu söyler. Bu şirket de insanların yemek planını yapan bir şirketmiş. Gitmiş bu fitness şirketi bunu satın almış. Şimdi böyle olunca insanların sağlıkla ilgili kısıtları veya işte kilo ile ilgili hedeflerini giriyorsun ve ne tür yemekler yemek istiyorsun? Et yemeyeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım diye giriyorsun. Sana bir yemek planı çıkarıyor otomatik olarak. Böyle bir şey çıkarıyor diye Bloomberg'da böyle bir haber vardı. Bu doğrudan diyetisyenlerin işlerini elinden almayı hedefleyen bir araç. Ve bu aracı yapmak tabii yapay zeka için, büyük dil modelleri için çok kolay bir hedef. Yani böyle bir şirket kurmak çok kolay bir hedef aslında. Bu tarz ufak bir şirkette daha büyük bir, daha geniş, genel olarak böyle sağlıkla ilgili bir uygulama satan bir şirket tarafından satın alınması da kendileri açısından gayet mantıklı. Diyetisyenlik çok hızlı bir şekilde meslek olmaktan çıkabilir. Yani bu önümüzdeki yıl gibi mesela veya 2 yıl içerisinde. Şu anda bile ihtiyacınız yok aslında. Gidip dil modelleriyle kendi planınızı kendiniz yapabilirsiniz bunu. 13 Şubat'ta Google kendi kullanıcısının yaşını yapay zeka ile öngöreceğini açıkladı. Şimdi neden bu? Gene bu Karakter AI'ın başına gelenlerden. Şimdi Karakter AI şirketinin başına bu çocuklarla ilgili mesele geldiği için, mahkemelik oldukları için Google'da bu karakteri kuranlar, Google'dan ayrılıp kuranlar, Google'da bu kurucuları geri aldı Google'un içine. Tabii şimdi bu çocuklardan başlarına bir iş geleceğini anlayan Google bu kullanıcıların gerçekten çocuk mu olup olmadığını anlamak istiyorlar. Yani kullanan insanların yaşı kaç yaklaşık? Yaptıkları hareketlerle insanların yaşını öngörmek istiyorlar ki eğer çocuk olduğunu anlarlarsa çocuk gibi davranacaklar. Çünkü çocuklar bazen bazı şeyler yapabilmek için yaşlarını farklı giriyorlar ya sistemlere. Ama onun davranışlarından bu yetişkin bir insan değildir bu diye Google'ın öngöreceğiyle ilgili bazı haberler çıktı. Bundan sonra çocukların çocuk olduğunu saklamaları daha zor olacak herhalde yapay zeka araçlarından. 13 Şubat'ta Apptronik 350 milyon dolar yatırım aldı. Bu Apptronik Texas'taki University of Texas Texas Üniversitesi'nden çıkan bir şirket bu.
burada üretilen bir teknoloji şirketi. İnsanlar, araştırma yapan insanlar çıkıp kuruyorlar. Bu sağ tarafta görüyorsunuz GXO diye bir lojistik şirketi var. Bu lojistik şirketinin bu robotları kullandığıyla ilgili zaten videolar var. Hani kendi depolarında bu kutuları taşıdığıyla ilgili falan böyle. Ama sanki çok işlevsel değilmiş gibi ama yine de satmışlar. Sonuçta böyle bir hakikaten kullanıyoruz ya, bu GXO'nun kendi şeyi. GXO'nun kendi videosu. Girdiğiniz zaman kendi sitesinde olan bir video. Tabii GXO'nun kullandığı başka insansız robotlar da var kendi şeyinde. Kendi tesislerinde. Apptronik bu tarz robotları yapan ve satan Amerikan şirketi. Apptronik bayağı fazla 350 milyon dolar yatırım almış. Bu da insansız robotların nasıl yükselişte olduğunun bir göstergesi. Çünkü birçok Amerika'da insansız robot şirketi var. Çin'de de birçok insansız robot şirketi var. Ve bunlar giderek daha fazla yatırım alıyorlar. Çünkü görülüyor ki mavi yakanın işi insansız robotlarla alınacak ve bu insansız robotların acayip bir piyasası olacak yakında ve bunlar evlere girecek, bütün üretim tesislerine girecekler. Öyle öngörülüyor ki herkes bunu yapıyor. Bu ayda başka bir sürü göstereceğiz size başka insansız robotları da. Her ay ben size kaç tane insansız robot gösteriyorum. Apptronik'te bunu yapanlardan bir tanesi ve aldığı para da hiç az değil. Yani 1 milyar doların 1/3 kadar para alıyor. Hiç de az bir para değil. Bu işte bir de Google DeepMind'la bir işbirlikleri varmış. Google DeepMind'ın değişik konularda yaptığı işler var biliyorsunuz. Yapay zeka uygulamaları. Bu insansız robotlarla ilgili de Apptronik'te bir işbirliği varmış Google DeepMind. Tabii ne olduğunu daha sonra göreceğiz sonuçlarını herhalde. 13 Şubat'ta Google'ın Veo 2 ile YouTube'da kısa video üretmeye izin vereceğiyle ilgili bir haber çıktı. Bu benim gibi insanları bir miktar etkiliyor. Veo 2 bu metni veriyorsunuz, video üretiyorsunuz tarzında bir araç. Google'ın kendi aracı. DeepMind'in yaptığı bir şey. O aralıkta konuşmuştuk bunu güncede. Bunun için Çin'den gelen bir sürü açık kaynak araç var. Değişik değişik isimlerle bir sürü var. Birçok var. Dünyanın değişik yerlerinden bu video üreten birçok şirket var aslında. Açık kaynak olanı var, kapalısı olanı var. Birçok araç var. Google'a demiş ki en sonunda ya biz bu Veo 2'yi açalım ve YouTube'daki kısa videolar için siz metni verin. O videoyu biz orada ürettirelim ve siz de bunu paylaşın. Tabii bu hızlıca para üretmeyi sağlayacak da bir şey Google açısından. Sen ne kadar hızlı video üretirsen sonuçta daha çok üretebilirsin. İnsanlara daha çok izleyebilirler. Herhalde bunu önce kısa videolara deneyecekler böyle bir şeyi diye duyurdular. Artık YouTube'daki içerik üreticileri bu tarz yapay zeka ile video üretip üzerine metni yazıp kendisi bile belki konuşmayıp başkası yapay zekayı konuşturup kısa videolar paylaşabilecekler. 13 Şubat'ta yine her ay olan bir şey oldu. Bazı yayıncılar Cohere şirketini telif ihlaliyle suçladı. Bu yapay zeka şirketlerini yayıncıların telif ihlaliyle suçladığı çok oluyor biliyorsunuz. Ya böyle gazeteciler oluyor ya böyle müzikçiler oluyor. Bu sefer de Cohere şirketine, Cohere şirketi Kanada şirketi. Kanada'nın bu dil modeli şirketi bir yandan bakarsan. Değişik şirketler gelmişler, bu yayıncılar gelmişler demişler ki ya siz bizim telifimizi işte ihlal ettiniz. Biz de size dava açıyoruz diye mahkemelik olmuşlar kısacası yeniden. Bu telif meselesi yapay zeka şirketlerin bir derdi ama ben uzun vadede telif konusunun çok savunulabilir olacağına çok emin değilim. Çünkü neyin yapay zeka olduğu, neyin bir insanın kendi hakkı olduğu, neyin herkesin hakkı olduğu konusu zaten bayağı tartışmalı bir şey biliyorsunuz. Yani insan kendisi bir yazı yazıyor ama sen o bilgi birikimini oluştururken de etrafından yararlanıyorsun diye düşünen insanlar var. Özellikle Marksçı arkadaşlar. Hani diyor ki senin malın değil zaten her şey bir ürün. Yani toplumun bir ürünüsün sen. Sen de öylesin aslında diyenler de var. Yapay zekanın gelişmesiyle ama daha fazla yapay zekayla üretilen içerik ortaya çıkacağı için bu telif konusu daha zor savunulabilir bir şey olacak gibi geliyor bana. Ama şu gün itibariyle bu yayın evleri cansiperane koruyorlar. Tabii kendileri varlıklarıyla alakalı bir konu bu. Çünkü her şey yapay zeka ile üretilir hale geldiğinde bu yayın evlerinin hali de birazcık sıkıntıya düşecek elbette. 14 Şubat'ta yapay zeka ile üretilen sahte videoları kaldırma yasası önerildi bir senatör tarafından.
Bu özellikle de tam şeyin arkasında, bu 14 Şubat'ta geldi ama 12 Şubat'ta Scarlett Johansson'un ya işte biz kaldırın artık kardeşim böyle videolar çıkarıyorlar. Deepfake'le videolar çıkarıyorlar diye. Şimdi Scarlett Johansson bir Yahudi. Kanye'yi de biliyorsunuz. Kanye West'i de biliyorsunuz. Kanye West de Yahudilerle ilgili bir sürü açıklaması olan bir insan. Şimdi Scarlett Johansson'un ağzından Kanye West'e giydiren videolar yapmışlar. Ve bu deepfake de yapmışlar. Tabii böyle olunca gerçekmiş gibi algılandığı için gündem olmuş. Bu da demiş ki, yani çıkmış demiş ki ya kardeşim bunlara bir engel olun artık demiş. 2 gün sonra bir senatörün bununla ilgili bir yasa teklifi var. Yani bunlar yasaklansın. Sahte videolar kaldırılsın bunlar. Birisi bu sahte olduğu tespit edildiği anda kaldırılabilsin bunlar diye yapmışlar. Bu da Amerika'nın senatosunun ticaret, işte bilim ve ulaşımla ilgili komisyonuna gitmiş. Bu arada bu komisyonun, ben şimdi bu haber münasebete görüyorum. Bu komisyonun sayfasının en tepesinde bir ampul var. Bizim AK Parti logosuna biraz benziyor. Kapitol var içinde. Kapitol oranın meclisi, senatosu. Ampulün içinde senato var. Bu da ilgimi çekti benim. Bu komisyona ampul koymuşlar. 14 Şubat'ta Step Video T2V adlı Çinli bir başka görüntü üreten yapay zeka aracı, bu da açık kaynak. Çin'den gelen şeylerin hepsi açık kaynak artık. Bunların hepsi yayın olarak da paylaşılıyor. Bakın yine ben sağda şeyi koydum, başlığını koydum. Bu solda gördüğünüz şey bu aracın ürettiği videolar. Alttaki de tamamen bir tane video üretmişler. Çinli kız yani şey açıyor. Kağıt açıyor. Kağıtmıştı artık. Mendil mi ne açıyor. İçinde biz bunun kaynağını açacağız yazıyor. We will open source yazıyor. Yine başka bir açık kaynak görüntü üreten yapay zeka aracı Çin'den. Çinlilerin bu gelişi çok Amerika açısından tabii korkutucu. Ama bizim açımızdan iyi bir şey. Böyle araçlar kullanacaksınız. Hepsi açık kaynak duruyor. Açın bakın kullanın. Bakın yayının da ben başlığını buraya koydum. 14 Şubat'ta robot dövmede yeni bir aşamaya geçti bu Booster şirketi. Ya robotun üzerinde beton kırdılar balyozla ve üzerinde beton kırılan robot hop hemen ayağa kalktı. Sonra almış kafasına şişe. Ondan sonra adama sopa. Ya şimdi robot tamam dövmek adetten de ya birazcık artık abartmıyor musunuz? Bir, iki, bu dayağı yiyen robot bana mısın demiyor. Yani Çinlilerin bu insansız robot dövme konusundaki geldikleri nokta da biraz korkutucu değil mi ya? Bak bunun eline bir silah vermeye bakmaz mı bu iş? Yarın öbür gün bunun elinde bir silah olup sokaklara çıkarsa sen balyozla bile girsen buna bir şey yapamıyorsun durumu ortaya çıkmıyor mu aslında gibi insanın aklına fikirler geliyor. Ben geçen Ağustos'ta bu Booster şirketinin bu robotunu yine söylemiştim. Boston Dynamics şınav çeken Atlas robotunu gösterince bunlar hemen arkadan reklam olsun diye kendi şınav çeken robotlarını göstermişlerdi. Bu robotu zaten böyle ciddi kavgaya hazırlıyorlar. Yani bildiğiniz alet vücut geliştirici gibi hazırlıyorlar robotu. Kavgaya hazırlanan bir robot bu Booster. Her açıdan. Zaten videoda da gördünüz. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Şimdi Meta'nın, Facebook şirketinin insansız robotlara yatırım yapacağı ile ilgili Bloomberg'de bir haber çıktı. Zaten ben geçen Ekim ayında bu Meta şirketinin dokunma ile ilgili bir insansı robot eliyle ilgili bir çalışma yaptığını ve hisseden robot el yaptıklarını söylemiştim ben bunu. Şimdi sen öyle bir şey niye yaparsın? İnsansı robot yapacaksındır. Hani senin büyük dil modellerini de kol takacaksın demektir bu. Zaten doğal bir sonraki adım olarak böyle bir iş yapacakları böylece Şubat ayında ortada döküldü. Facebook demeyelim Meta şirketi, bunun çatı şirketi insansız robotlara yatırım yapacak diye Bloomberg'de haber çıktı. 14 Şubat'ta Elon Musk'ın teklifini reddettiler. OpenAI reddedecekleri belliydi. Niye reddedeceklerinin yolunu da yapmışlardı. Ya işte insanlık adına reddediyoruz. İnsanlık adına Elon Musk'tan kurtaracağız, koruyacağız biz sizin OpenAI yapay zekanızı diye reddetti. İşte Elon Musk da demiş ki eğer siz non-profit olarak kalmaya devam edecekseniz biz vazgeçeceğiz bu işten. Para vermeyi reddedebiliriz yani. Gerek yok böyle bir şey demiş. Elon Musk bunları şöyle bir şey yapmaya çalışıyor benim anladığım. Madem ki şirkete döneceksin, şirkete döndüğü zaman bu yönetim kurulunun bu tarz teklifleri değerlendirmesi zorunlu herhalde. Kendi ortaklarına karşı da bir sorumluluk herhalde bir yandan. Çünkü Elon Musk X'i, Twitter'ı böyle aldı. Yani o parayı yatırdı. Bunlar konuştular. Tamam vereceksin o zaman parayı, alacaksın Twitter'ı da 40 milyar dolar aldı. Şimdi aynı şeyi deniyor herhalde OpenAI'ya diye
düşünüyorum ben. Tamam, biz satmıyoruz dediler ama bu da bir kenara yazılmış oldu. Hani bu böyle bu teklif geldi geçti değil. Artık 100 milyar dolara yakın bir para önerilmişti diye bir kenara yazılmış oldu. Yarın öbür gün belki de bu teklif tekrar akıllara gelecektir. 14 Şubat'ta yapay zeka için dünya çapında su altı kablosu döşüyoruz biz diye Meta şirketi Facebook'un böyle bir haberi çıktı. Şimdi bunlar bütün dünyaya 50 bin kilometre dünyanın çevresinden daha uzun bir kabloyu suların altından ve gördüğünüz resimde gördüğünüz şekilde Amerika'nın içinden geçerek, yani Amerika'da toprak üzerinde iletişim kuracak şekilde bütün dünya birbirine bağlayacağız dedi. Özellikle haberin içinde yapay zeka vurgusu var ama burada mesele internet tabii ki. Veri aktarmak için bu bir yerden bir yere. Bu bütün dünyada bulunan belli noktalarda bulunan sunucuların verileri hızlıca birbirine aktarması için herhalde böyle bir kablo döşeniyor diye anladım ben ama yapay zeka için yapıyoruz. Her şey yapay zeka için diye haber yapmış Meta. 14 Şubat'ta Alexa'nın verdiği yanlış yanıtlar yüzünden Amazon'un bunu ertelediğiyle ilgili Washington Post'ta bir haber çıktı. Ya pek de başarılı gitmiyor bu işler diye konuşuyor insanlar bununla ilgili ama tabii bu hep akıllara Siri'yi getiriyor. İşte Siri de başlangıçta böyle başlamıştı. Peki yanıtlar verememişti gibi. Ama ben çok ciddi bir şey olduğunu düşünmemiştim. Zaten şimdi biraz anlatacağız. Alexa çok da fazla gecikmedi. 14 Şubat'ta gecikecek dediler ama çok da gecikmeden ay sonuna kadar çıktı. 14 Şubat'ta bu video çıktı. Unity G1'in dans videosu. Şimdi ben müziği koymuyorum. Müziği koyunca telif sorunu çıktığı için. Hiç de fena değil. Şimdi yine ortalığa dökülen arkadaşlar olacaktır. Ya bunlar video ya bunları böyle animasyon yapmışlar bunlar Çinliler diyenler olacaktır. Ya bırakın artık bunu. Unity G1'in gerçek videosu bu. Gerçek videosu. Artık bununla barışmayı öğrenmekte yarar var. Hiç de fena değil. Unity bu hareket konusunda çok başarılı. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. 14 Şubat'ta Perplexity'den kendi Deep Research aracı yayınlandı. Şimdi zaten Google yayınlamıştı Aralık'ta. Şimdi ayın başında 2 Şubat'ta OpenAI Deep Research yayınlamıştı. Şimdi Perplexity de Deep Research yayınladı. Zaten Perplexity de asıl bu Deep Research'ün adamı herhalde. Çünkü daha bir arama motoru gibi çalışan, bağlantıları veren, interneti arayan araç Perplexity. Ve bir sürü yerle de anlaşması olan işte bu TripAdvisor falan gibi işte değişik şirketlerle arama yaptığınızda anlaşması olan şirket bu. Diyor ki derin araştırma yapacaksanız bizden de yapabilirsiniz diye. Perplexity bunu açıkladı. Bakın bu derin araştırma konusu artık standart bir hale geldi. Bu tarz dil modellerinin tamamında siz veriyorsunuz konuyu sizin için araştırıp raporu yazıp geri veriyor. Tabii bakmak lazım. Ben hepsine açıp bakmadım. Raporlarını karşılaştırmak lazım. Hangisi daha güzel yazıyor diye ama hepsi belli bir düzeyde bunları artık yapıp size verebiliyor. İlgilenenler için Perplexity'nin de artık bu seçeneği var. 17 Şubat'ta aynı Amerika'nın yaptığı gibi 5 Şubat'ta Amerika'nın yaptığı gibi Güney Kore'de DeepSeek'i engelledi. Yine aynı endişelerle. Yani bu veriyi Çin'e gönderiyor diye. Bu kendi araçları, kendi uygulaması, DeepSeek'in kendi uygulaması tabii Çin'e bağlanıyor. Oraya herhangi bir şey yazdığınızda, veriyi verdiğinizde Çin'in de böyle belini çizecek o veriyi alır kullanırız biz diyor. Gitmesin diye uygulamayı engellemişler. Güney Kore'de de. Şimdi Japonya'da böyle bir video çıktı. Değişik X hesaplarında ben gördüm bunu. Bir sanatçı çıkıyor, bir robot köpek alıyor. Bunu da programlıyorlar. Bir zincirle bağlıyorlar ve yaklaşan herkese saldırıyor. Şimdi burada tabii adam sanatçı olduğu için burada yapay zekanın güvenliğini anlatan çok derin bir çalışma yaptığı söylüyor. Diyor ki biz bu zinciri bağlıyoruz ama bunun güvenliği çok önemli. Yarın öbür gün o zincir orada olmazsa bak sana saldırabilir bu köpek. Bu da onun bir göstergesi. Yani sanatçı bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Bunu şey de paylaştı. Figür şirketinin sahibi de bunu paylaştı. Genel müdürü paylaştı. Dedi ki evet bakın bu yapay zekanın ne kadar güvenliğinin önemli olduğunun bir diğer göstergesi aslında bizim açımızdan diye. Bir sanatçının bakın böyle şeyler düşünüyor olması da iyi bir şey. Bizim sanatçılar bunlara bakarsanız bu yapay zeka güvenliğini bir şekilde anlatmak istiyor. Böyle bir yöntem bulmuş. Bu bir sergi salonu bakın. Sergi salonunda gösteriliyor bu. 17 Şubat'ta
Grok 3 yayınlandı. Bu Elon Musk'ın XAI şirketinin yapay zeka aracı bu. Tabii bu yayınlandı ve biz DeepSeek ile yarışıyoruz. İşte bakın OpenAI ile yarışıyoruz diye kendi grafiklerini koydu. Herkes tabii böyle bir şey yayınlandığında kendi grafiklerini koyuyor. Ve biz işte Gemini'yi de geçtik, DeepSeek'i de geçtik, Cloud 3.5'u da geçtik, GPT-4o'yu da geçtik diye gösteriyor. Yalnız bununla ilgili değişik yerlerde ben okudum. Yani Grok 3 henüz o kadar da iyi değil gibi sanki. Bir defa yavaş, diğerlerine göre daha yavaş gibi görünüyor. Ama sonuçta Elon Musk buna çok para yatırıyor ve giderek de iyiye gidiyor. Grok 3 2'den daha iyi gerçekten. Resim üretmesi de fena değil. Resim üretme yetenekleri de fena değil. Ama bu grafiklerin gösterdiği kadar diğerleri arasında fark var mı? Çok daha iyi mi? Konusu çok tartışmalı bence. Ama kendisinin daha iyiye gittiğiyle ilgili bir şüphe yok. 18 Şubat'ta Thinking Machines Lab diye bir şirket artık açığa çıktı. Bu Mira Murati'nin yeni şirketi. Mira Murati biliyorsunuz OpenAI'ın bir önceki yani kurucu takımından bir tanesi ve en son CTO'suydu. Chief Research Officer diyor ya. Yani bu asıl teknolojiyle ilgili sorumlusuydu. OpenAI'den ayrılmadan önce. Tabii Sam Altman yüzünden ne kadar kurucu insan varsa OpenAI'den ayrılmıştı. Mira Murati de ayrılınca kendi şirketini kurdu. Tabii kendi başına kurmuş olsaydı, tek başına kurmuş olsaydı ya ne olacak ya kendi ufak şirketi falan derdiniz. Ama birçok böyle değişik iyi şirketlerden insan toplamış. Gerçekten bayağı fena olmayan bir takımı var gibi görülüyor. Zaten OpenAI'nin eski elemanlarından da böyle toplamış. John Schulman gibi insanları toplamış. Fena değil gibi görülüyor. Takım olarak bakarsanız bu insanlar işi bilen insanları bir araya toplayıp yine benzer bir şey yapacaklar. Yine aynı işi yapacaklar. OpenAI'ye rakip olacaklar gibi görülüyor. Haklarında hayırlısı diyelim. Hemen 18 Şubat'ta yine bu sefer de İlya'nın şirketi ve diyor ki İlya'nın şirketi 30 milyar dolar değerleme olacak diye haber çıktı. Fortune'da çıktı bu. İlya'nın şirketinin adı da Super Intelligence, Safe Super Intelligence. Güvenli süper zeka adlı bir şirketi var. Güvenli süper zeka. İlya tabii OpenAI'ın en ciddi kurucularından bir tanesi ve de hakikaten bu teknolojinin arkasındaki meşhur insan ve hocası Nobel aldı biliyorsunuz İlya Sutskever'ın ve o OpenAI'de Sam Altman'a karşı düzenlenen darbe girişiminin, yani onu atma girişiminin, şirketten atma girişiminin başını çeken kişi diye biliniyor. Ve en sonunda bu anlaşmazlık ayrılmasıyla sonuçlanmıştı OpenAI. Kendi şirketini kurdu ve 30 milyar dolar hiç az bir para değil. Çünkü bakarsanız haberin içine XAI şirketinin değeri, o Elon Musk'ın şirketinin değeri 50 milyar dolar. Ve değişik şirketler var bu işte zaten OpenAI kaç milyar dolar? Bakarsanız işte birkaç yüz milyar dolar da OpenAI. Hani 30 milyar dolara gelmiş olması yatırımcıların ciddi bir şeyler gördüğünü de gösterir. Zaten İlya'nın adı yeter diye düşünebiliriz burada. Kendisinin geçmişi bile yeterli diye düşünebiliriz ama demek ki yatırımcılara güzel şeyler gösterdiler ki böyle bir değerlemeye gitmek üzere diye Fortune'a da çıktı. OpenAI'ya ve Anthropic'e yeni rakip geliyor diye düşünebiliriz. 18 Şubat'ta hukukla ilgili yapay zeka şirketi Luminance 75 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi bunu ben yine yapay zekanın hukuk alanında da talebinin arttığıyla ilgili bir örnek olarak buraya koymak istedim. Böyle bir şirketin 75 milyon dolar almış olması bu yapay zekanın hukuk alanında daha da fazla kullanılacağının bir göstergesi. Burada Luminance şirketinin kullanıcı sayısının 2024'te %80 arttığıyla ilgili bir sayı var bu haberin içerisinde. Bu da dünyadaki hukuk alanındaki yapay zeka olan talebin ne derece hızla yükseldiğinin bir göstergesi. Darısı başımıza diyelim. Memleketimizdeki adalet sistemi İnşallah yapay zekadan yararlanarak daha adaletli hale gelir. 18 Şubat'ta Perplexity şirketi DeepSeek'in sansürsüz halini yayınladı açık kaynak olarak. Zaten açık kaynak bir şey DeepSeek. Yalnız DeepSeek Çin modeli olduğu için Çin'den ilk çıkış hali sansürlüydü. Tiananmen Meydanı'nı falan sorduğunuzda size yanıt vermiyordu. Ben bu konuları konuşamam diyordu. Ya da işte Çin'in devlet başkanı Xi Jinping'i sorarsanız bununla ilgili çok güzel şeyler söylüyordu. Hani böyle başka eleştirel şeyler işte bu tek adam rejimi gibi şeyler söylemiyordu diyor. Biz bunları kaldırdık diyor. Biz bunları kaldırınca
sular seller gibi konuşur hale geldi diyor. Bunu kaldırmak da doğruluğuyla ilgili pek de bir etkisi olmadı diyor. Bakın ortada gördüğünüz tabloda bu. Yine benzer doğruluk verdi diyor. Biz bunu kaldırıp da yeniden eğitince benzer doğruluk verdi diyor. Burada ilginç bir grafik, bu sağ taraftaki grafik bayağı bir sansüre takılıyormuş sorulan sorular diye böyle bir grafik çıkarmışlar. Ben sol tarafa bakınca böyle %80 gibi bir şey görülüyor. Hani böyle herhangi bir şey verdiğinde %80 sansüre takılıyor gibi. Mutlaka sansürle ilgili bir şeyler oluyor gibi bir şey yazmışlar. Bazı kendi sayfalarında bu haberle de hangi tür sansürlere etkisini de gösteriyor. Sansürlü hali, sansürsüz hali diye kendi sayfalarını gösteriyor. İlgilenenlerin bir bakmasını ben öneriyorum. Ama biz zaten Hugging Face'te bakın repomuz var. Ve oraya koyduk biz bunu. Artık bu halinde indirip kullanabilirsiniz diyor DeepSeek'in sansürsüz halini. Yine ilgilenen arkadaşların bir bakmasını öneriyorum. Türkiye'de bu yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlar işte ya DeepSeek'e bakacaksınız. Birçok kişi DeepSeek kullanıyor biliyorum ben. Ya da gideceksiniz Lama'ya bakacaksınız tabii. Meta'nınkine bakacaksınız. Şu anda en açık kaynak olan ve kullanılabilecek model bunlar. 19 Şubat'ta Google Meet ile yaptığınız yapay zeka ile görüşmeden sonra yapılacaklar çıkarıyor. Şimdi siz bir şey konuşuyorsunuz, zaten konuştuğunuzun metnini çıkarıyor. Yani metnini bir kenara yazıyor zaten. Biliyorsunuz bu zaten var olan bir şey. Zoom'da da var bu. Ama onu inceliyor. Sen ne söz verdin? Hani ben bunu yapacağım, şunu yaparım, bunları yaparım dedin. Sana bir liste çıkarıyor. Diyor ki sen bunları yap. Bundan sonra şunları yapabilirsin. Bu konuşmada bunları önerdin, sen bunları yap. Size sekreterlik yapıyor aslında. Toplantı notlarını ayarlıyor. Zaten İngilizce'de action item diye bir şey vardır. Eylemle ilgili, hangi işleri yapacağınla ilgili bazı notlar alırsın. Toplantıdan sonra bunları yapmam gerekiyor diye notlar alırsın. Onları almanız gerek yok, artık kendisi çıkarıyor Google'ın Meet'i. 19 Şubat'ta Humane şirketini HP satın aldı. Humane şirketi bu bir tane AI pin diye bir şey satıyordu. Bu bir fotoğrafta gördüğünüz. İşte orada bir kamera var. Oraya bas, konuş, fotoğrafa baksın, işte orayla ilgili bilgi versin gibi. İnanılmaz pahalı, 700 dolarlık falan bir alet. Bir de buna üyelik alıyordun falan. Çok pahalı ve telefonun üzerine hiçbir şey sağlamayan bir aletti. Ya bunun tutmayacağı da çok belliydi. Şimdi bunu alıp herhalde HP kendi teknolojisini kullanacak herhalde. Çünkü aldıktan sonra kapatmış bu işi artık. Bundan sonra satmayacaklar herhalde. Bu da böylece yapay zeka tarihinde böyle bir araç yapıldı ve de tutmadı konusunda tarihte yerini almış oldu. Humane şirketinin bu yaptığı araç. 19 Şubat'ta önemli bir gelişme oldu. Google yapay zeka bilim insanı diye bir şey yayınladı. Bizim için yayınladı. Biz hani böyle makaleler, bilimsel makaleler falan yayınlıyoruz ya. Bunları kendisi çalışacak, deneyleri de yapacak, size böyle çıkarıp koyacak gibi bir araç yaptık biz diye yayınladı. Bu tabii yapay zekanın dördüncü aşamasına geçmenin bir adımı bu. Değil mi? OpenAI'nin böyle 5 aşaması var. İşte üçüncüsü eylemci yapay zeka, dördüncüsü yeni fikir üreten, yeni bilgi üreten yapay zeka diye. Bu o dördüncü aşamaya geçişin bir çabası. Tabii burada özellikle verdikleri örnekler daha çok ecza, ilaç tasarımı, biyoinformatik gibi alanlardan daha çok. O taraflara daha kolay yapılıyor herhalde böyle şeyler gibi. Ama ben her alanda bu tarz araçların kullanılabileceğini yakın zamana düşünüyorum ve Google artık bu aracı yapmış. Tabii şu anda henüz buna erişemiyoruz. Ben bunu denemek için girdim buna ama henüz buna erişemiyorum. İşte bana dediler ki yakında işbirliğini yapacağız. Başvurdum. Cevap bana olumlu cevap gelmedi bununla ilgili henüz. İlgilenen arkadaşları denemeye teşebbüs etmesini öneriyorum gene bunu. 19 Şubat'ta Çinli Magic Lab adlı şirketten yine bir insansı robot geldi. Zaten insansı robot yapan bir şirket bu da. Asıl Magic Hand S01 diye elleri yeniymiş bu. Bu şirketin fabrikalarda falan böyle robotları zaten kullanılıyormuş Çin'de. Ama asıl el meselesi. Şimdi bu eller giderek gelişiyor. Herkes buna çalışıyor. İşte Meta'yı gösterdik. Başka şirketleri gösterdik. Bu elle ilgili, insan eli gibi çalışan ellerle ilgili herkes çalışıyor. Bu hızda giderse gelecek yıl gerçekten bu dil modellerinin, yapay zekanın hakikaten bayağı
işlevsel şekilde bu elleri kullanarak dünyaya dokunacağını ve bir sürü işi yapacağını, ev işlerini özellikle yapacağını öngörmek gayet mümkün. Burada zaten görüyorsunuz, yaptığı hareketler de hiç fena değil. 19 Şubat'ta değişik yerlerde böyle hem haberler çıktı. Haberler böyle Grok 3 ile ilgili değişik zamanlarda çıktı. Ama böyle grafikler çıktı değişik zamanlara. Elon Musk'ın da 28 Şubat'ta hızla geliştiriyoruz Grok 3'ü diye bir şeyi çıktı. Yani Grok 3'ü yayınladılar, sonra biz geliştiriyoruz. Bakın GPT 4.5 da çıktı. Onu biraz sonra konuşacağız. Ona göre de geliştiriyoruz diye haberleri de çıktı ama bu gördüğünüz grafikler gösteriyor ki Grok 3 diğerlerine göre daha yavaş, zeka olarak ortalarda bir yerde ve maliyet olarak da oldukça yüksek. Yani aslında çok da verimli değil gibi görülüyor. Bazı haberlerin içinde bu tabii çıktıktan sonra insanlar deniyor böyle şeyleri. Ben zaten kendim denediğimi söyledim ya. Çok da böyle heyecan yaratmamıştı bende. Yani insanlar böyle çok heyecanlı heyecanlı paylaşıyorlar ama çıkan sonuçlar, özellikle kodlama ile ilgili bazı sonuçlar çıktığını gösteriyorlardı ama her ne kadar Grok 2'ye göre ciddi bir ilerleme olsa da bir sürü araç çıktığı için bu arada maliyet olarak, hız olarak biraz geride kaldığı görünüyor. En azından bu grafiklere baktığımızda. Ve Elon Musk da merak etmeyin, hızla ilerliyoruz. Grok herkesi basacak geçecek diye bir yandan tabii reklamını yapmaya devam ediyor. 19 Şubat'ta Evo 2 adlı güçlü bir model yayınlandı. Sağ tarafa ben makalenin bağlantısını da koydum. Hani bir sürü değişik yerlerden, Berkeley'den, işte Stanford'dan, bayağı iyi üniversitelerden, kurumlardan insanlar var ve Nvidia'nın desteği var buna. Bu Evo 2 DNA ve RNA için güçlü bir model ve girip kullanabiliyorsunuz bu. Bir yandan da Amazon'dan da erişebiliyorsunuz herhalde buna. Tam emin değilim buna ama bir girip bakmanıza yarar var. Bu biyoinformatikle ilgili çalışan arkadaşlar bunları kesinlikle kullanın. Bu Evo 2'yi, değişik başka modeller de var. Birazdan konuşacağız. Microsoft'un da bir modeli var. Bunları kullanmalısınız şu anda. Bunlar çok hızlı bir şekilde değişik yerlerden üretiliyor ki MIT'nin de bir modeli vardı biliyorsunuz. Konuşmuştuk bunu geçen aylarda. Her şey AlphaFold'dan sonra başladı. AlphaFold da Nobel aldı ve bütün bu protein meselesi bu yöne doğru gidiyor. Protein katlama, 3 boyutlu modelleme işleri bu yöne doğru gidiyor. Yakında DNA ile tasarım yapılacak. Bakın burada alt tarafta paragrafta yazıyor. Şimdi sen herhangi bir protein olduğunda, herhangi bir DNA gen dizilimine koyduğunda bu nasıl bir protein üretecek? Bu proteinin 3 boyutlu yapısı nasıl olacak? Bunun işlevi nasıl olacak diye ve bu gördüğünüz veri seti 9 trilyon nükleotitten oluşuyormuş. Herhalde bugüne kadarki en büyük veri setlerinden bir tanesiymiş bu, eğitilmiş olarak verilen. Ben buna mutlaka bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Elimizde böyle bir araç varken yayında buraya koydum, bir göz atın. 19 Şubat'ta Muse diye bir şey açıkladı Microsoft. Bu da daha önce Google'ın da vardı. Bu da Microsoft'un oyun üretme aracı, oyun tasarım aracı. Hem görüntüleri hem de denetimini, işte sağa çek, sola çek gibi şeyleri üretiyor. Ve de bunu sadece açıklamakla kalmamışlar. Bunu Nature'da yayınlamışlar. 19 Şubat'ta Nature'da çıktı bu yayın. Ve bildiğiniz Nature'da çıktı. Hani ben bizim bu tarz bilgisayar alanındaki şeylerin böyle Nature'da çıkıyor olması da ilginç bir yandan. Hani ben bakıyorum, hani farklı bir Nature mı diye de baktım buna ama bildiğin Nature gibi bu. Ve diyor ki dünyayı, bütün dış dünyayı ve de insan etkileşimini modelliyorsun ve bu oyunu yaratıyorsun, üretiyorsun bu oyunu bu araç üzerinden diye yayın yapmışlar Nature üzerinde. Bu Google'ın da böyle araçları var ve daha bundan sonra bilgisayar oyunlarının da yapay zeka tarafından otomatik üretileceğini görüyoruz. Bu alan da bu tarafa doğru da ilerliyor hızla. Hani biz böyle şöyle bir şey olabilir. Yapay zeka tamamen her şeyi ele geçirince böyle keyfinize göre, size göre oyun üretebilir. Ya şöyle bir oyun yapsana bana falan dersin. Buna öyle bir oyun yapar. Bakarsan daha çok eğleniyorsun. O oyunu öyle değiştirir. Onun düzeylerini ona göre ayarlar. Bu yapay zekanın size özel, kişiye özel oyun yapacağıyla ilgili zamanlara yaklaşıyoruz gibi
geliyor bana. 19 Şubat'ta bu video çıktı. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz. Klon şirketinin Protoklon diye bir robotu bu. Değişik parçalarını veya değişik hallerini, önceki hallerini görmüş olabilirsiniz ama V1 sürümünü 1000 kaslı sürümünü duyurdular. Bu videoyla duyurdular. Bu robot, bu insansı robotun diğerlerinden bir farkı var. Diğerleri insana benzer şekilde hareket eden bir robot yaratıyorlar bunlar. Buysa bildiğiniz kasları koyuyor. İçine kas gibi böyle bir sürü bağlantı. 1000 tane fiber kas koymuşlar. Kas gibi olan böyle fiber eklemişler içeriye ve de şöyle bir özelliği var bunun. Şu paragrafı o yüzden koydum. Şimdi bu kadar fazla şey ekleyince içine tabii ısınma sorunu ortaya çıkmış. Bu ısınma sorununu çözmek için içinden bir sıvı soğutma sistemi geçirmişler. Şimdi biz kendimiz insan olarak sıvı soğutmayla çalışan varlıklarız. Yani beynimiz falan ısınınca ne oluyor? İçine damarlar geçiyor ve sıvı geçiriyoruz. Bu sıvı ve terleme yoluyla insan gibi atıyor bu ısıyı dışarı diyor. Robotun soğutma mekanizmasını benzer şekilde yapmışlar. Ben değişik toplantılarda söylemiştim, geçmişte de söylemiştim. Yapay zeka insanın kendisini yapma çabası ve genelde de bu insansız robotlara bakarken görüyoruz ki bu özel şirket için en ayrıntılı şekilde tam bizim çalıştığımız şekilde soğutma mekanizması dahil aynı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii bir miktar korkutucu bu hareketler bir kez daha açarsak. Hani böyle sanki gerçek insan zombiymiş gibi hareket ediyormuş gibi de geliyor olabilir size. Ben ama emin de değilim bir yandan. Hani böyle bir bu kadar karmaşık bir mekanizmaya acaba ihtiyaç var mı insansız robot için? Buna emin değilim. Çünkü bizim için işlev daha önemli. İşte figür şirketi gibi al onu bir yerden al bir yere koy. Yani senin böyle 1000 tane kasa ihtiyacın var mı acaba? Hakikaten o kadar ayrıntılı iş yapacak mısın? Çünkü genelde bunlar belli işler için kullanılacak. Evde temizlik yapacak falan. Bu kadar böyle ayrıntılı bir şey belki uzun vadede gerekecek olabilir diye düşünüyor olabilirler. Herkes farklı bir yöntem deniyor. Klon şirketi de bunu denemiş. 20 Şubat'ta Microsoft BioEMU 1'i açık kaynak yaptı. Bu BioEMU 1 dediğiniz model Microsoft Research'ün işte bu aynı protein 3 boyutlu modelleme şeyi. Yani bu şeklini modelleyen bir DNA dizilimi geldiğinde bunun nasıl yapısı olacağını modelleyen bir model. Bunu açık kaynak yaptı. Bunu zaten daha önce MIT'nin Boltz biri vardı. Zaten AlphaFold da Nobel Kimya Ödülü de aldığını Ekim'de söylemiştik. Az önce de Stanford'dan başka bir modelin Nvidia desteği çıktığını söylemiştik. Şimdi bu modellerden bir sürü oldu artık. Bunları kullanmak için eğer bu alanda çalışıyorsanız mutlaka bunların tamamına bakın ve açık kaynak olmaları bu alanı daha da hızla ilerletecek bir şey bu. Araştırmacıların bu modellere erişimini sağlayarak bu alanı daha da hızla ilerletecek. Yakın zamanda ilaç tasarımı, insan biyolojisi, genle ilgili konular, protein tasarımı gibi hatta belki de başka şeylerle ilgili çok ilginç bulgular ortaya çıkabilir. Yapay zeka bu alanda çok hızlı ilerliyor. 20 Şubat'ta Figür şirketi Helix diye bir model duyurdu. Daha önce geçen sene bu Figür şirketi 01 işte duyurduğunda yatırım da aldığında OpenAI şirketiyle işbirliği yapmıştı ve OpenAI modelini çalıştırıyordu robot üstünde. Şimdi tamamen robota özel kendi modellerini yapıp bunu çalıştırmaya başlamışlar. Bakın videoda bazı malzemeleri koyuyor ve diyor ki Helix'i kullanın. İkiniz bu Helix'i kullanarak işbirliği yaparak bunları dolaba yerleştirin diyor. Ve ikisi beraber çalışarak bu gördüğünüz eşyaları robota yerleştiriyorlar. Beraber bakalım şimdi nasıl yapacaklar konusu. Bakın bir tanesi dolabı açıyor, bir tanesi çekmeceyi açıyor. Şimdi önlerindeki de karışık duruyor. Şimdi o bir tanesi çekmeceye koysun diye öbürüne verecek. Bir tanesi de dolaba gidecek olanları dolapçıya verecekler. Beraber çalışacaklar. Baktı o dolaba gideceğini gördü. Kendisi koymak yerine dolabın yanındaki robota verdi. Bu tarz hareketlerin işbirliği içinde iş yapan robot hareketleri şu anda biraz yavaş görünüyor ama bunlar hızlanacaktır. Bunlar hızlandığında evinizde bunlardan bir iki tane veya işte iş yerinizde bunlardan birkaç tane olduğunda bunların birçok işi yapabileceğini öngörmek gerekir. Yani onu al oraya koy, bir şeyleri temizle, ortalığı temizle, işte git alışveriş yap gel gibi konuları, eve bir şey geldi bunları oraya buraya böyle diz gibi konuları daha hızlı yapacağını düşünürseniz yakında birçok alanda bu insansız robotları
göreceğimizi öngörmek gerekir. Evet, bu Helix böyle bir model, kendi modeli, figürün kendi modeli ve bu modelin diğer modellere göre kendi özellikle işbirliği yapmayla ilgili şeyleri daha iyi sağladığını söylüyorlar. Kendileri kendi işlerine özel böyle bir model yapmışlar. 21 Şubat'ta Norveçli bir X şirketi kendi ev robotu Neo Gamma'yı duyurdu. Şimdi bu Neo bildiğiniz evde iş yapıyor. Gidiyor ortalığı temizliyor, düzeltiyor. İşte bakın işte süpürüyor. Böyle bir robot, daha önce de bununla ilgili bazı şeyler paylaşmıştık. Şimdi robotta bir ilerleme olduğu görülüyor. Ve artık bakın evdeki işlerle ilgili e, daha fazla iş yapmasıyla ilgili hazırlandığı görülüyor robot. Evdeki robotlar herhalde bir 5 senesi var diye düşünüyorum ben. 5 sene sonra bu hızla giderse, geçen sene bunun fikri vardı. Şimdi bakın gerçek videolarını görüyoruz. Bu hızla giderse 5 sene sonra evlerimizde bu robotlar olacak diye anlıyorum. Ve zaten büyük şirketler de buna göre daha büyük o miktarda bunları üretmeyle ilgili planlar yapıyorlar. 23 Şubat'ta böyle bir haber çıktı. İlk Hintli şirket diye, Vanar diye bir robot. Yalnız bu resmin dışında hiçbir şey yok. Ya bu resim ne kadar gerçek o bile emin değilim. Yani böyle Lego'dan yapılmış gibi görülüyor bir yandan. Videosu yok, doğru dürüst haberi de yok. Ama ben böyle bir yerlerde böyle bir haber gördüm. İşte ilk Hintli şirket bu gibi. Yani ben çok ciddiye alamadım ama bir yandan da haber niteliği var diye. Hindistan'da da bu işleri en azından gerçek olmasa bile, yaptıkları robot gerçek olmasa bile bunun hevesi var demek ki diyerek sizinle paylaşmak istedim. Bu da Vanar birinci nesil Hintli robot. 24 Şubat'ta Cloud'un 3.7 Sonnet sürümü ve beraberinde Cloud Code paylaşıldı. Bu çok büyük bir olaydı. Çünkü bu 3.7 bayağı iyi bir araç. Cloud'un 3.7 aracı diğer şirketleri yavaş yavaş geçtiğini de gösteriyor. Birçok grafikte daha iyi olduğunu gösteriyor ve yazılım mühendisliğinde de daha iyi olduğunu gösteriyor. Bununla beraber programlama ile ilgili bir de araç çıkardı Cloud, Cloud Code diye. Bu çok büyük bir olay olduğu için ben canlı yayında bundan bahsettim. Buraya da bağlantısını bırakıyorum. Yazılım mühendisliğine devrim zamanı diye bahsettim. Gerçekten %70'ten fazla sorun çözüyor bazı işte deneme programları içerisinde diye. SWE Bench Verify'den %70'ini çözüyor diye ki toplam 500'ten sorun var orada. 500 sorunun %70'ini çözmesi bayağı büyük bir olay bu. Giderek kodlamanın daha fazla bu araçlar tarafından yapılabileceğini de görüyoruz bir yandan. Tam bu çıktı, Lovable diye bir şirket var 27 Şubat'ta. Onlar da çıkıp dediler ki ya biz buna geçtik. Biz de bu programlama ile ilgili. Lovable diye bir şirket var. Lovable şirketi işte uygulama falan geliştiren bir şirket. Yazılım geliştirmek için bir yardımcı o. Hemen bu çıktı. 24 Şubat'ta çıktı. 3 gün sonra Lovable dedi ki biz Sonnet 3.7'ye döndük. Şimdi zaten artık şöyle bir şey oldu. Bu dil modelleri bayağı güçlendikleri için ve geçen sene Devon'dan başlayan işte kod üretelim gibi bazı araçlar değişik amaçlarla kullanılan şirketler ortaya çıktı. Bunların API'sini kullanarak bunların üzerine bina ederek başka araçlar yapıp satmaya başladılar. Tabii bu tarz şirketler yeni bir model çıktığında hemen buna geçtiklerinde kendi yazılımları, kendi sattıkları ürünün başarısı hemen yükseliyor. Yeni bir dil modeli çıktı. Hemen ona geçelim. Ona geçtiğimiz anda bizim ürün kendiliğinden daha iyiye gidiyor diyor. Ve onu hemen reklamını yapıyor. Bu Lovable'ın yaptığı İsveç şirketi bu. Lovable şirketin yaptığı da bu aslında. İşte Cloud'un yenisi çıktı. Biz zaten eskisini kullanıyorduk. Bakın şimdi yine kullanıyoruz. Zaten kod üreten bir şirket bu. Yazılımcılara yardımcı olan bir şirket. Cloud Code'da aslında Lovable'ın yaptığı şeyi yapan işler bu. Bu ortadaki grafiği ben canlı yayında da anlatmıştım. Yakında 2027'de bu cloud'un tamamen bu kodlama işinin tamamen şu anda yardımcı oluyoruz. İşbirliği yapıyoruz. Beraber yanında bir arkadaşmış gibi çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde tek başına projeyi inşa edecek hale gelecek bunlar gibi bir grafikleri var kendilerinin. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Canlı yayının bağlantısına bıraktık. Buna bakabilirsiniz.
Çok konuştuk bununla ilgili. 24 Şubat'ta Ali Baba'nın 50 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapacağıyla ilgili bir haber çıktı. Tabii Ali Baba'nın sahibi Jack Ma gitmiş, Xi Jinping'le konuşmuş. Xi Jinping'le konuştuktan hemen sonra 50 milyar dolar yatırıyorum kardeşim demiş. Bu olay Avrupa Birliği'nin birkaç yüz milyar dolar bu işe yatırması ve Amerika'nın 500 milyar dolar yatırmasının hemen arkasından geldi. Geri kalmayalım diye Çin de bir 50 milyar koyacak bu yapay zeka işine diye görülüyor. Tabii bunu açıklayınca Alibaba'nın hisseleri %11 değer kazanmış. Tabii Xi Jinping'den bazı güvenceler aldı diye düşünüyor herhalde insanlar da, yatırımcılar da. Şimdi 24 Şubat'ta bu sefer Apple 500 milyar dolar 4 yıl içerisinde yatıracak diye bir haber çıktı. Tabii bunun ne kadarı yapay zeka, ne kadarı nereye yatacak konusu birazcık böyle karışık bir şeydi ama bunu yapacağız biz diye açıkladılar. Tabii bir kısmı yapay zeka ile ilgili işlere gidecek diye anlaşılıyor. Veri merkezleriyle ilgili altyapı ve Apple Intelligence konusu var ya, Apple yapay zekası ile ilgili yatırım yapacakları anlaşılıyor ama asıl Apple herhalde Amerika'daki bu Trump'ın Amerika'ya yatırım yapın, buradaki üretim altyapısına yatırım yapın, buraya daha fazla yatırım yapın isteklerine bir cevap da vermiş olabilir ama bu yapacakları yatırımın bayağı bir kısmı da, yani bu üretim tesisleri, bakın fabrikaları buraya taşıyoruz diyor. Bayağı bir kısmı da yapay zekaya gidecek gibi görülüyor. 24 Şubat'ta yine bir akademik bir yayın çıktı. Bu yayın Çinlilerin bir yayını. Değişik Çin üniversitelerinden. Bu almışlar Unity G1 robotunu ve böyle ne olduğu belli olmayan güvensiz ortamlarda adım atması, daha güzel adımlar atabilmesi için robota böyle bir altyapı, yazılım altyapısı kurmuşlar ve robot değişik yollarda, gördüğünüz bu değişik güvensiz, tekinsiz yollarda düşmeden gidebilsin diye ve bunu da yayınını yine açık olarak koymuşlar. İlgilenen arkadaşların bir bakmasında yarar var. Ama robotların, bu Unity G1 şirket zaten fena gitmeyen bir şirket. Çin'deki akademik altyapıda bu şirketleri destekliyor görüldüğü kadarıyla. Yani onların ihtiyaç duyduğu araştırma işlerine girip bakıp bunları yayınlıyorlar. Açık açık da yayınlıyorlar. Yani herhalde artık Çin'in bir korkusu kalmadı. Diyor ki zaten biz açık açık yayınlasak da siz bunları nasıl yapacaksınız diye mi düşünüyor bilmiyorum. 25 Şubat'ta Google Gemini Code Assist'i ücretsiz yaptı. İsterseniz girip kodlama, programlama ile ilgili uğraşan arkadaşlar artık girip bunu ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bunu yine kendi yapay zeka araçlarını kullandırmanın bir çabası diye görüyorum ben. Google bu işlerde geri kaldığını hissettiği için herhalde, kullanılsın diye istediği için bunu açıyor. Artık yazılım aracı kullanmayan bir yazılımcı olamaz. Bu tarz birçok araç var ve bir açıp deneyin ne kadar iyi gittiğini. Herkesin tabii kendine göre beğendiği bir şey var. Bunun tam Anthropic'in Cloud Code'u açmasından sonra, böyle bir şey duyurmasından sonra gelmiş olması herhalde rastlantı değil. Daha fazla kodlama ile ilgili Google Gemini aracını kullanmanızı istiyor ve bunu bedava yaptı. 25 Şubat'ta bir yine akademik yayın var. Zoom'dan çıkan, Zoom'daki çalışanların yaptığı. Düşünce zinciri yerine taslak zinciri diye bir şey önermişler. Chain of Draft. Chain of Thought yerine Chain of Draft önermişler. Bu düşünce zinciri düşünen yapay zeka modelleri var. Biliyorsunuz o şimdi bir karar vermeden önce birkaç defa doğru mu yaptım, doğru mu yaptım, daha geliştirebilir miyim diye düşünüyor. Düşünmek dedi, yineliyor aslında. Birkaç defa üzerinden geçiyor bunu. Ve bunun üzerinden geçiyor olması maliyeti çok arttıran bir şey. Bakın grafikte de görüyorsunuz. Standart bir modele göre inanılmaz bir enerji ve gecikme maliyeti var. Hem zaman olarak bekliyor hem de çok fazla maliyet yaratıyor. Enerji yaratıyor bu arada. Düşünürken düşünme dediğiniz sürekli sorguluyor tabii. Bunlar da diyor ki ya biz böyle sorgulama işini yaparken daha özet şekilde çok fazla insanlara bilgi vermeyelim. Daha özet bir sorgulama yapalım. Bu özet bir sorgulama yaparsak, hani bu düşünceyi özet olarak, hani her bir yinelemede özet olarak alırsak tamam, doğruluktan kaybedeceğiz ama burada önemli olan maliyet diyor. Şimdi bu yapay zeka modelleri için şu anda en önemli mesele maliyet. Hem güzel yanıt versin istiyoruz ama çok da enerji tüketmesin istiyoruz. Bu yayının bütün amacı da bu ve zaten soldaki grafiklerde de görüyorsunuz. Doğruluk olarak her ne kadar fena olmasa da, bu düşünce zinciriyle ilgili şeyler fena olmasa da özellikle maliyet olarak inanılmaz yüksek olduğunu gösteriyor zaten.
bu soldaki grafik. Gerçekten soldaki üstteki grafiğe bakarsanız böyle yapınca hem maliyeti azalıyor hem de başarısı artıyor gibi bir şey söylemişler ama sağdaki tablo başarısının biraz düştüğünü gösteriyor. Ama çok da düşmüyor. Yani fena olmayan bir başarıya çok daha ucuza ulaşıyorlar. İlgilenen arkadaşların okumasını öneriyorum. Chain of Draft. 25 Şubat'ta bu sefer Unity G1'in Kung Fu yapan videosu çıktı. Yine geldi bu sefer. Hiç de fena değil. Yani bu döner tekme filan bunlar hiç fena hareketler değil. Şimdi yine var mı aramızda böyle ya bunlar yalan ya bunlar animasyon bunlar filan diye. Şimdi benim sağda bir tane kısa videom var kanalda. Bu kısa video 400 binden fazla seyredildi. Herhalde Türkiye'deki en fazla seyredilen bu Unity G1 robot videosu. 16 bin dolara bunu alabiliyorsunuz diye. Ben ama videoyu paylaştığımda altında bir 400'den fazla yorum var bu videonun. Bir sürü bana giydiren koskoca profesörsün. Bunlara ne inanıyorsun? Bunların hepsi animasyon falan diyen bir sürü insan var ülkemizde. Arkadaşlar bu Unity G1 gümbür gümbür geliyor. Bu robota değişik değişik hareketler yaptırıyorlar. Hiç de fena değil bunun durumu. Her geçen günde daha iyiye gidiyor gibi. O yüzden hani bunu ciddiye almanızı ben öneriyorum. Ama burada bu kung fu yapan robotu görünce de ben geçmişte bu kısa videoyu da paylaşmış bu kadar insana erişmiş biri olarak ben demiştim deme hakkımı da kullanabilirim herhalde. 25 Şubat 2025'te One 2.1 adlı yine açık kaynak bir görüntü üretme aracı paylaşıldı. Ben yine size bir örnek buradan indirdim videoyu. Ali Baba'nın bu. Ali Baba gidiyor diyor ki her şey açık kaynak kardeşim. Çin'in bakın genel politikası bu. Sonuçta bu Ali Baba'nın sahibi gitti Xi Jinping'le konuştu diye az önce söyledim zaten ben. Bunlar 25 Şubat'ta bu aracı paylaşıyor. Hiç de fena değil. Metinden video üreten bir araç bu. Hiç de fena bir araç değil ve bunu da açık kaynak yapıyor. Çin bütün yapay zekayı açık kaynak paylaşma politikasını güdüyor. Bütün şirketler zaten şirketler ne kadar bağımsız çalışabiliyor. Bu çok soru işareti bir şey ama görüyoruz ki açık kaynak bir Çin devlet politikası yapay zekada. 26 Şubat'ta bu az önce ertelendi dediğimiz Amazon'dan Alexa aracı 2 hafta sonra paylaşıldı. Bu araç Anthropic'in Cloud'unu kullanıyormuş ve eskiye göre çok daha akıcı konuşmanızı sağlıyor. Tabii bu neyle rakip? Siri ile rakip, OK Google'la rakip. OK Google da daha çok Gemini kullanıyor artık. Giderek bu evdeki Alexa gibi araçların hem daha akıcı konuştuğunu göreceğiz hem de evi daha fazla denetlediğini göreceğiz. Bu araç daha fazla denetime sahip. Yani girip bazı şeyleri kontrol etme yeteneğine sahip olduğu söyleniyor. Cloud'un bunu destekliyor olması tabii Amazon bir sürü para yatırdı. 8 milyar dolar para yatırdı Cloud'a, Anthropic'e. Tabii gidip Cloud'u kullanıyor Amazon böyle bir şey için herhalde. Fena da değil gibi. Ben birkaç şeyini izledim sunumunu. Tabii bunu kullanmak gerek evde. Tam hissini elde etmek için ama fena değil gibi görüyorum. Bu konuşarak anlaştığınız ve evde bazı şeyleri denetlemenizi sağlayan bu araçların da daha iyiye gitmesini öngörmek için çok da müneccim olmaya gerek yok. Her yıl bunlar daha iyi gidecek. 26 Şubat'ta Eleven Labs adlı şirketten bir Scribe diye bir şey çıktı. Metinden sese diye. Şimdi ben burada sesi yine vermiyorum ama sağ tarafta görüyorsunuz. Biz diyor şimdi normalde Eleven Labs başka şirketlerde metin verdiğinizde ses üreten teknoloji üretip onlarla işbirliği yapan bir şirket. Ama kendisi böyle Scribe diye çıkıp diğerleri rekabet edecek bir ürün ortaya koyup son kullanıcıya gitmeye çalışıyor herhalde. Ve bu sonuçta birçok yatırım almış da bir şirket bu. Bu yatırımı aldıktan sonra diyor ki ben artık böyle OpenAI ile bile rekabet edeceğim bu konuda diye. Metni verdiğinizde sesi çıkaran fena da olmayan bir araç. Bu videoyu izlerseniz zaten kendi araçlarıyla yapmışlar. Hiç de fena değil. Aynı gün nispet yaparcasına Hume şirketi Octave diye bir şey duyurdu. O da diyor ki metinden sese biz yayın yapıyoruz ama diyor duyguyu da veriyoruz. Yani metinden sese geçiriyoruz, duyguyu da veriyoruz. Bu sağdaki videoyu görüyorsunuz. O bayağı hakikaten o duyguyu verdiğini göstermek için çok değişik bir video yapmışlar. Ve aynı gün çıkmasının yanında tabii birbirine rakip olarak da biliyorlar bunlar. Bir de grafik koymuşlar. Biz bunlara gömdük diye. Çok geçtik bunları her alanda diye. Oradaki grafiği görüyorsunuz. Hume şirketi
Eleven Labs'i nasıl geçtiğini gösteriyor her alanda bunu. Ama burada şunu görüyoruz. Metinden sese geçmeyle ilgili bu rekabeti gördüğümüze göre herkesin böyle bir talebi var. Değişik yapay zeka şirketlerinde var. Sizin de var. Yani bu daha fazla konuşacağız biz bu yapay zeka ile görünen o. Ve bu işi çok iyi yapan ve birbirleriyle rekabet eden bu şirketlerin de olduğunu görüyoruz. Hume'dan Octave yeni metinden sese yapay zeka ama duyguyu da içine katarak. 26 Şubat'ta aynı gün bu sefer Perplexity bunu duyurdu. Biz dedi sesli iletişimi açıyoruz. Yani konuşarak artık anlaşabileceksiniz. Yakında işte geliyor diye. Bunu sadece X'ten duyurdu. Böyle kendi sitesinden falan duyurmadı. Ama sesli iletişimle zaten bunu daha önceden OpenAI'nin da kendi dil modelleriyle konuşabildiğiniz bir altyapı koyduğunu görmüştük. Yapay zeka ile sesli konuşacağız. Bu görülüyor. Herkes bu yöne doğru gidiyor. Bir sürü de bu konuyla ilgili şirket birbiriyle yarışıyor. Perplexity'nin de bu işin aynı güne denk gelmesi, 26 Şubat'a denk gelmesi de İlginç. 26 Şubat'ta Sanctuary AI yine bu videoyu yayınladı. Biz bunu daha önce Aralık ayında bakın böyle çok hassas dokunan bir robot el yaptık diye duyurmuşlardı. Bu sefer biz bunu robota taktık diye duyurdular. Hani zaten artık robotumuzun da böyle bir şey var. Biz zaten el bizim için çok önemliydi. Böyle video yapmışlar. Konuşuyorlar işte başından beri bizim için çok önemliydi diye. Sanctuary şirketi bir Kanada şirketi. Kanada'nın insansız robot şirketi. Ve artık burada önemli olan insansız robotlarda bu el meselesi önemli. Çünkü dil modellerinin, yapay zekanın dış dünyaya dokunma araçlarından bir tanesi el. Biz zaten mikrofon var, duyabiliyor. Zaten koku alamıyor, duyabiliyor, görebiliyor kamerayla. Ve şimdi elle dokunabiliyor. Bu tarz araçlara dokunabiliyor. Geriye ne kalıyor? Bir burun kalıyor zaten. Hani böyle bir şey hissedecekseniz. Ama dokundun. Sen bir tat alma. Tat alma da yok şu anda. Dil de yok. Evet. Onlara henüz daha ihtiyaç yok diye düşünüyor herhalde. Yani duysun, insanlarla iletişim kurması için zaten robotun bir şey yemesi gerekmiyor. Ya öyle bir koku alması belki iyi olabilir. Böyle evde yangın çıktı mı falan diye görmesi ve anlaması için görmese bile. Ama şu anda görmesi, duyması ve dokunması birçok işi yapması için yeterli. Görme ve duymayı hallettik diye düşünen şirketler dokunmayı halletmek üzere bu ellere yatırım yapıyorlar ve bütün insansı robotlar işte Kanada'da, Amerika'da, Çin'de bu ellerin daha da geliştiğini, giderek daha geliştiğini görüyoruz. 26 Şubat'ta Figür şirketi bu videoyu yayınladı. Bu Helix modelini ikinci müşterimiz var diye geçen ay söylemişti. 31 Ocak'ta, Ocak ayı güncesinde söylemiştim ben bunu. İkinci ticari müşterisiyle anlaştı BMW'den sonra diye. Bunun bir lojistik şirketi olduğunu, işte böyle bir kayan bantta bu ürünleri seçip de bir yerlere koyma ile alakalı bir iş olduğunu buradan anlıyoruz. Hangi şirket olduğunu yine söylemiyor ama robotların bunu yapma ile ilgili bir şirkette anlaştığını anlıyoruz bunu. Hem robotların böyle hep beraber çalışması, uyum içinde çalışması ve bu tarz işleri yapması üretim tesislerinde daha fazla bunların kullanılacağının kesinlikle bir habercisi. Kendi yaptığı hatayı düzeltebiliyor da diyor bir yandan. Figür şirketinin anlaştığı ikinci şirket bu robotları nasıl kullanacağıyla ilgili paylaştığı bu video fabrikalar, üretim tesislerinde daha fazla bunların kullanılacağının bir göstergesi. 27 Şubat'ta bu daha önce Sam Altman'ın haber verdiği, Şubat'ın başına haber verdiği GPT 4.5 yayınlandı. GPT 4.5'u ben kullandım. Çok ciddi bir fark göremedim. İnsanlar da çok ciddi bir fark göremediler bununla ilgili. Tabii buradaki en önemli fark şu oldu. Burada diyor ki kendi paylaştığı grafiklerde halüsinasyonu daha az bunun. Yani daha az yanlış veri veriyor. Yani olmayan şeyleri daha az söylüyor diyor OpenAI. Ve doğruluğu daha yüksek diyor. Şimdi bazı insanlar bu sol alttaki gibi ya bu gerçekten iyi mi gibi insanlar sorguluyor bunu ve değişik tablolar sonra paylaşıldı. Arkadan çıktı. Bu ortadaki tablo gibi. İnanılmaz pahalı. Bu çok büyük bir model bu GPT 4.5. Çok büyük bir model olduğu için verdiğiniz her giriş ve aldığınız her çıkış için inanılmaz bir para ödüyorsunuz. Tabii DeepSeek'in olduğu yerde acayip ucuza böyle tanesi doların altında gelen bir sorgulama maliyeti varken sen gidip de böyle ben tanesine 75 dolar alacağım dersen tabii insanlar bunu niye kullansınlar ki? Bu çok büyük ve o büyüklük, o maliyete değecek bir sonuç da vermiyorsun
aslında. Şimdi kendi tablolarında sağ tarafta görüyorsunuz. Kendi tablolarında GPT-4o'ya göre daha iyi olduğunu gösteriyor. İşte ufak birazcık daha iyi olduğunu gösteriyor ama bu düşünen modellere göre çok daha iyi değil. Düşünen modelde bazı konularda daha iyi düşünen modeller. Kodlamada daha iyi olduğunu söylüyor. Bazı kodlama şeylerine daha iyi olduğunu söylüyor ama bilmiyorum, bu maliyetin yüksek olması GPT-4.5'un ne kadar kullanılacağıyla ilgili bir soru işareti yaratıyor bende. Herhalde insanlar GPT-5'i bekleyecektir diye ben tahmin ediyorum. Yalnız tabii hemen 27'sinde bu paylaşıldı. 28'inde Cursor şirketi, yani İngilizce okuyacaksak. Bunlar hemen dediler ki biz zaten kodlama ile ilgili bir şirket bu. Bayağı da iyi bir şirket. Kodlama ile ilgili bayağı iyi bir yardımcı bu. Biz GPT 4.5'a geçtik dedi. Şimdi bunlar zaten çok fazla kodlama ile ilgili böyle işler yaptıkları, bu araçları kullandıkları için 4.5'a geçiyor olmaları bir gösterge olabilir. Yani kodlama ile ilgili hakikaten iyi bir sonuç verdiğiyle ilgili bir gösterge olabilir. Ama bilmiyorum, bana çok maliyetin yüksek olması bir sıkıntı gibi geliyor. Bu ne kadar kullanılacağıyla ilgili. Bu kendi yorumlarında çok şaşırtıcı şekilde iyi, diğer modellerin başarısız olduğu yerlerde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç veriyor diyor. Belki bunu bir seçenek olarak sunacaklardır müşterilere. Ya istiyorsanız bak bu da var. Hani böyle zor soruları buralara soralım gibi, belki maliyetine katlanabileceğiniz zor sorunlar için kullanılacaktır. 27 Şubat'ta Devon'cılar da çıkıp dediler ki, Scott Wu dedi ki biz de 4.5'u deniyoruz diye. Bakın sağda da grafik gösterdi. Tabii sağdaki grafikte 4.5'a bakıyorsun. Sonnet 3.7, Cloud'un 3.7'si daha iyi görünüyor. Şimdi tabii Devon'cı açısından, onun açısından hangi model daha iyiyse onu kullanır. Niye kullanmasın ki? Yani 3.5 kullanıyormuş Cloud'u. 162'ymiş. 3.7'ye geçmiş. 167 olmuş. Kaldı ki bu arada Cloud Code bunlardan daha iyi sonuç verdiğini söylüyor. Bilmiyorum bu modellerden. Ama yine aynı şekilde GPT 4.5 çıktı. Bu araçları yapan insanlar bu yeni modelle ne kadar başarılarının arttığını bu şekilde gösterdiler. Bir de tabii Devon özellikle daha hızlı olduğuyla ilgili bir paylaşım yaptı asıl 27'sinde. 28'inde biz 4.5 kullanıyoruz dedi ama özellikle Devon'un en büyük derdine yavaş olması. Çok yavaş. Yani kod üretirken, herhangi bir projeyi çözerken çok yavaş diye ciddi bir şikayet var. Duyduk biz sizin bu şikayetinizi deyip böyle bir grafik paylaştılar. Ekim'de başlıyor. Ekim'den Şubat'a kadar neredeyse zaman yarılanmış. Yani herhangi bir iş verdiğinizde artık yarı zamanda bitiriyor. 5 ayda bayağı iyiye gittik biz diye. Böyle bir grafik de yayınladılar. Sonra 4.5 gelince de 4.5'a geçtik diye Scott bu hemen bunu da duyurdu. Ama sanki GPT 4.5 kullanma hem maliyeti yüksek, zaten maliyetleri yüksek. Devon'un sattığı maliyetler zaten pahalı. Kendisinin satışı fiyatı pahalı. Şimdi gidip bir de GPT 4.5'a o kadar para verirse, o maliyetleri yüklenirse bu sefer müşterisi daha da pahalı olacağı için onu tercih etmeyebilir. Ben Cloud'u kullanacaklarını tahmin ediyorum. Her ne kadar 4.5'la ilgili bu reklamı yapmış olsalar da. 27 Şubat'ta bu Sesame diye yeni bir sohbet robotu çıktı. Susam. Yani Türkçesi Susam. Diye yeni bir sohbet robotu duyuruldu. Şimdi çıktı tam diyemeyeceğim ama sitesinden erişilebiliyor. Ben tabii hemen gittim denedim. Çok akıcı gerçekten. Hani bunun gibi işte daha önce OpenAI'nin araçlarını da denemiştim ben. O da fena değil aslında, konuşunca o da fena değil. Ama bunu işte bazı basından bazı kişiler de denemiş ve bununla ilgili bir haber aşağıya koydum ben. İlk defa diyor böyle bir sohbet aracını, yapay zeka aracıyla bir daha konuşmak için geri gitmek istedim hani aynı sayfaya diye. Böyle bir yorumu var kendisinin. Bu sohbet robotunu yapan şirket Facebook'a bu Oculus'u satan Oculus şirketi var ya, gözlükleri var Meta'nın. O Oculus'un kuran adamın şirketi bu. Şimdi de böyle akıcı olarak konuşan bir yapay zeka aracı yapmış. Ben bayağı bir sohbet ettik. Şu an sadece İngilizce konuşuyor, Türkçe konuşmuyor. Ama gerçekten çok akıcı ve çok esprili, duygu veriyor, düşünüyor, aralarda böyle bekliyor. Gerçekten oldukça akıcı. Bir kadın bir erkek sesini koymuşlar denemek için. Bir girip bakmanızda yarar görüyorum. Hiç fena değil. Yani bu diğer araçlarla beraber baktığımızda yapay zeka ile konuşarak bu yılın sonunda çok daha fazla anlaşacağımızı görüyorum ben. Geçen sene başladı bu furya. Bu senenin sonunda 2025'in sonuna doğru büyük ihtimalle yapay zekamızla konuşarak artık anlaşacağız daha fazla şekilde. 27 Şubat'ta
Microsoft'un Phi diye bir yapay zeka modeli var. Küçük modeller bunlar. Aygıtın üzerine çalışsın diye yapılmış modeller. Hani cep telefonu veya robot. Hani böyle uzağa bağlanmasın. O aygıtın üzerine çalışsın. Eğer öyle bir şey olursa tabii ne olacak? İnsansı robottur, şudur budur gibi şeyleri doğrudan o makinenin üzerinde çalışacağı için cevap verebilecek diye. Bu Phi'nin daha önce konuşmuştuk. Ağustos güncesinde 3.5'u vardı. Şimdi 4'ünü çıkarıyor Microsoft ve diyor ki tamam, biraz model boyutumuz biraz büyüdü. Yani 3.5'a göre model boyutunu biraz büyüttük ama başarısı Lama'nın 3.3'üne yakın oldu. O koskoca 70 milyarlık ve parametrelik modele yakın bir model, başarımı olan bir model yarattık diyorlar. Microsoft'un bu modelleri, başkalarının da var. Apple'ın falan da var bu tarz modelleri. Aygıt üzerinde çalışacak yapay zekaların başarımı giderek artıyor. Doğruluk oranları giderek artıyor. Bu da bizim robotlarımızın ve diğer telefon gibi aygıtlarımızın daha iyi yapay zeka çalıştıracağını gösteriyor yakın zamanda. 27 Şubat'ta Meta yeni gözlüğü duyurdu. Bu zaten 5 yıl önce, bunun ilki 5 yıl önce duyurulmuştu. Zaten Meta'nın başka gözlükleri var. Ray-Ban gözlüğünü falan konuşmuştuk daha önce. Bu yine araştırmacılar için bir gözlük. Bu deneme amaçlı, araştırma amaçlı yapılan bir gözlük. Ama bayağı iyi görünüyor. Yani üzerindeki kameraları, her türlü aletiyle araştırmacıların verdiği zaman artırılmış gerçeklikle ilgili bir gözlük bu. Gerçekten yapılabilecek değişik şeyler olabilir gibi görülüyor. Bu da vermiş herhalde, diyor ki bunu alın, bakın, deneyin. Bu tarz şeylerin üzerinde yeni şeyler geliştirin diyor. Tabii bu tarz araçların, arttırılmış gerçeklik, bu tarz gözlüklerin en büyük kullanım amacı yapay zeka ile beraber. Yani siz konuşacaksınız, konuştuğunuzu anlayacak veya bir görüntü göreceksiniz, onunla ilgili talimat vereceksiniz. Konuşarak veya bazı hareketlerinizi anlayarak, göz hareketlerinizi ve anlayarak iletişim kuracağınız aletler bunlar. O yüzden doğrudan yapay zeka ile ilişkili ve dış dünyayı görmenizi sağlayan, elleriniz boşta dururken dış dünyayı görmenizi sağlayan ve onun üzerine konuşup talimat vermenizi sağlayan, sesli talimat vermenizi sağlayan araçlar. Tabii burada ufak bir fark var. Yeni koydukları şeyde kalp atış hızını da gözlükten ölçecek bir donanım koymuşlar üzerine. Bu da sağlık amaçlı uygulamaları arttırıyor tabii ki. Şimdi kalp atış hızınızla ilgili bir şey olunca, bu da yapay zeka aracı olunca, bir hastalık, bir sıkıntınız olduğunda herhalde can kurtaran falan çağıracak gibi uygulamalar yapabileceksiniz. Bu tarz bir değişiklik de yapmışlar gözlük üzerinde. Şimdi az önce Figür şirketinin bu yeni koyduğu yeni Helix diye bir modelle çalıştığını ve yeni müşterisi olduğunu ve robotlarının başarısının bu tarz uygulamalarda çok hızlı arttığını, bir ay içinde öğrendiğini, robotların bunu yapmayı bir ay içinde öğrendiğini söylediğini söylemiştim. Şimdi bunların genel müdürü çıktı, dedi ki 27'sinde bizim beklediğimizden çok daha iyi gidiyor bu Helix meselesi. O yüzden biz, dedi, bu robotları eve getirmekle ilgili planlarımızı öne çekiyoruz. 2 yıl öne çekiyoruz. Biz alfa denemesini bu yıl yapacağız, dedi. Bu robotları bu yıl eve sokmayı düşünüyorlar deneme amaçlı. Bu insansız robotların ilerleyişi, bir sürü şey gösteriyorum ben size bu güncelerde. Çok hızlı gidiyor. İnsansız robotlar büyük olasılıkla 5 yıl içerisinde böyle çok doğal bir ev eşyası olacak diye anlıyorum ben. Öyle bazıları 10 yıl gibi şeyler söylüyorlar. Hani bu güvenlik açısından, çünkü bu robot böyle ani hareketler yapıp insanlara vurup onların canlarına tehdit olabilir diye bir endişe var bir yandan, ama alfa testini evlerde yapmaya başlayacağız demek. Bu yıl alfa, seneye beta, öbür senede, yani 2027'de de bunların satılmaya başlanması olabilir. Çünkü Elon Musk bunlardan böyle mangalarla üretip ortada saracağım diye düşünüyor zaten bir yandan da. Bu haberi ben özellikle koymak istedim. Adamların ay başındaki paylaşımlarıyla ay sonundaki paylaşımları, kendilerinin bu işi nasıl gördüğünü ve nasıl bu işin hızlandığını kendi taraflarından gözlemlediklerini de ortaya koyuyor. 27 Şubat'ta Sundar Pichai'nin böyle bir paylaşımı ortaya çıktı. Google'ın genel müdürü, biliyorsunuz kendisi. Dedi ki Waymo'da yeni bir aşamaya ulaştık. Waymo'da Alphabet şirketinin, yani Google değil mi, Alphabet Google şirketinin bu insansız taksisi, aslında insansız araçları, sürücüsüz otomobillerinin şirketi, dedi ki biz artık haftada 200 bin kişi taşıyoruz, dedi.
haftada 200 bin yolcu taşıyoruz dedi. Gelecek 2 yılda da 20 katlık büyüme bekliyoruz dedi. 20 katlık büyüme demek haftada 4 milyon yolcu taşımak demek. Bakın bu sırf Waymo şirketi için. Yarın öbür gün Tesla da bu işe gireceğini söylüyor. Haziran'da Tesla bu işe başlayacağını söylüyor. Başka şirketler de bu işlere daha fazla girip deneyeceklerini söylüyor. Uber'in falan böyle çalışmaları var bir yandan. Bu taksi meselesinin sürücüsüz olmaya gittiğini, böyle emin adımlarla gittiğini görüyoruz. Ve bu Twitter'dan, X üzerinden paylaşılan bu bilgi de bunun bir göstergesi. Haftada 200 bin bence hiç de az bir sayı değil. Üstelik de hani toplasanız işte 3 tane şehirden bahsediyor. Los Angeles, Phoenix, San Francisco diyor. Şimdi diyor Austin, Atlanta, Miami'ye gideceğiz diyor. Daha da büyüyeceğiz biz diyor. Bizim ülkemizdeki imar planlarını hemen düzeltip bizim bu işlere başlamamız gerekiyor Türkiye'de. Ama hiç böyle bir şey görmüyorum ben. İnsansız taksi gibi planlar, projeler göremiyoruz ne yazık ki. 27 Şubat'ta OpenAI'nin sayfasından ve X üzerinden Endex diye bir şirket paylaşıldı. Endex de, şimdi dedim ya az önce, böyle dil modelleri var. Bunları yapan, yapay zeka modellerini yapan şirketler var. Bir de bunları kullanarak müşteriye hizmet satan şirketler var. Başka şirketler. Bu da onlardan biri. Bu finans analizcisi satıyor. Ama gidip OpenAI'nin modelini kullanıyor. Böyle bir şirket bu. Şimdi gidiyor, örneklerini ben size buraya koydum. Diyor ki mesela ben Goodyear şirketinin 4. çeyrekte ayrıntılı bir analizini istiyorum diyorsunuz. Gidiyor bunu oturuyor, raporu hazırlıyor. Excel'de ve Word formatında size veriyor. Hatta sunum formatında da veriyor. Bütün bu grafikleri de veriyor. Her türlü sayıları da veriyor. Siz araştırmayı yapıp bu finansçı insanların yaptığı, artık ne şekilde kullanılıyor bilmiyorum personel tanımlarını, ama bunların yaptığı işleri yapıyor. OpenAI ile bir işbirliği kurmuşlar ve biz bu işi satıyoruz diyor. Şimdi kendi sayfalarına gittiğinizde en sonunda, sayfanın en sonunda bu yukarıda gördüğünüz şey var. Şirketinizin ilk yapay zeka finansal analizcisini hemen işe alın diye. Basıyorsunuz düğmeye. Bilgileri veriyorsunuz. Siz de bir müşteri olarak hizmet satıyorlar. O sattığı hizmete de adam alacağına, işe adam alacağına gidip o işi bunlara yaptırıyorsun. Aslında bu programcıların kullandığı bu kod gibi şeyler var ya, cloud kod gibi şeyler var. Ya Cursor'un sattığı hizmetler gibi. Onun finans için olanı. Yani bu yapay zekanın bu tarz araçlarla daha fazla insanın işini yapacağı yine görülüyor. Bu da yeni bir şirket OpenAI ile işbirliği yapan. 27 Şubat'ta oldukça önemli bir haber çıktı. Inception diye bir şirket Mercury Coder diye bir kodlama, programlama yardımcısı çıkardı. Ama bu önemli özelliği ne bunun? Şimdi bugüne kadarki programlama araçları veya bu dil modelleri hepsi Transformer'a dayanıyor. Transformer altyapısına dayanıyor. Ve genelde böyle bir sonraki sözcüğü, bir sonraki kelimeyi veya işte cümleyi neyse öngörerek gidiyor. Onu öngörerek gidiyor. Size bu şekilde davranıyor. Önceki kelimelere bakıyor, sonraki kelimeyi tahmin ediyor diyebilirsiniz bu model açısından. Çok kaba şekilde. Ama bu model, bu Mercury Coder difüzyon modeli. Difüzyon modeli ise şöyle çalışıyor. Bu nasıl hızlıca anlatabiliriz? Böyle bir görüntü düşünün. Bir tane köpek resmi verdiler size. O köpek resmine bir sürü gürültü ekliyorsunuz. Ekliyorsunuz. Tamamen gürültü olana kadar ekliyorsunuz ve model bunu öğreniyor. Daha sonra elinize bir gürültü verdiğinizde o gürültüden, tamamen gürültü olan resimden köpek resmini çıkarabiliyor. Difüzyon böyle çalışan bir şey. Sanki şöyle bir şey gibi, hani böyle bir tane su kabı var. Su kabının içine böyle bir mürekkep atıyorsunuz. O mürekkep böyle difüzyonla yayılıyor ya o suyun içine. Yayıldıktan sonra normalde difüzyonla şöyle bir şey olmaz. Yani tekrar o böyle tek bir noktaya toplanmaz o yayılan mürekkep. Ama sanki tek bir noktaya toplanıyormuş gibi düşünün. Tersten giderek o yayılmış olan mürekkebi tek noktaya topluyormuş gibi düşünün. Öyle çalışan, farklı çalışan bir model bu. Şimdi geçen sene Nisan ayında Elon Musk'a geliyorlar, diyorlar ki 2024'te kim ABD başkanı olacak diye soruyorlar Elon Musk'a. Böyle bir video paylaşmıştım ben. O da diyor ki boş verin 2024'te kimin başkan olacağını, 2032'de
Başkan hangi yapay zeka olacak? Transformer mı olacak? Difüzyon mu olacak diye cevap veriyor. Şimdi burada bu kodlama aracına yardımcı olacak. Bu yardımcı olarak size programlama ile ilgili yardım edecek bu aracın ilk defa difüzyonla yapıldığı bir örnek görüyoruz. Ve özelliği ne bunun? Çok hızlı olması. Ben özellikle bazı ekran görüntülerini buraya koydum. Mercury en sağda ChatGPT ile Cloud'u koymuşlar. İşte birisi 36 saniyede bitiriyor, diğeri 6 saniyede bitiriyor. Yapı gereği çok hızlı olması. Aşağıda da bir tane grafikler, çubuklar görüyorsunuz. Yani birim zamanda gönderdiği belgi sayısı, belgi token Türkçesi ya da belirteç sayısı diğerlerinden çok daha yüksek. Bu da çok hızlı sonuç vermesini sağlıyor. Ben bununla ilgili değişik bazı videolar izledim. Bu programcıların bu işleri denemesiyle ilgili. Bir, kesinlikle çok hızlı. Bu mesela soldaki örnek hakikaten gösteriyor. Diyor ki bu soldaki taraf yani şu Inception'ın paylaştığı örnekte soldaki taraf işte olağan bir dil modeliyle yapılmış. Olağan dediğim işte bu transformer tabanlı. O 75 yinelemede yapıyor. Sağdaki 14 yinelemede yapıyor. Ama zaten bunu yapmasını görürseniz, videolarını izlerseniz sanki şey gibi oluyor. Bu gürültüden resme gelmiş gibi kod ürettiği için Matrix gibi aslında böyle. Matrix'in kelime harf geliyor gibi kod görüyorsunuz. Çok ilginç bir yapısı var bu yüzden bu yazılım aracının. Yalnız tabii şimdi ben bunun deneyen adamların videolarını izledim. Kendim denemedim ama deneyemedim. Baktım şöyle ama deneyemedim. Videolardan gördüğüm kadarıyla başarısı henüz bu Transformer modelleri kadar iyi değil. Yani bu Cloud'un kodu kadar iyi değil veya işte OpenAI'nin modelleri kadar iyi değil. Ama çok hızlı, inanılmaz hızlı. Şimdi eğer bunun başarısını gerçekten diğerlerinin başarısına yaklaştırırlarsa inanılmaz hızlı olduğu için çok büyük kodları çok az zamanda üreteceği için bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Olağan şartlarda bu tarz difüzyon modellerini görüntüyle ilgili konularda kullanırlar. Daha iyi olduğu söylenir. Daha hızlı çalışması, ona daha uygun olduğu söylenir görüntü meselesi için. Kodlama için de doğal dil bu da doğal dil modeli de bir yandan yani transformer tabanlı mimarinin daha iyi olduğu söylenir. Ama bu difüzyonu kodlama için kullanan bir örnek. Eğer bu tutarsa gerçekten çok hızlı şekilde çok iyi kod yazacağınız bir altyapıya erişmiş olabilirsiniz. Bu açıdan çok önemli bir haber bu. Inception'ın bu Mercury Coder diye bir araçla bunu denemiş olması, bir miktar çalışan bir kod veriyor olması, hataları olması kodun ama böyle yanıt verdiğinizi düzeltmek için de adım atabiliyor olması gerçekten bir ilerleme. Eğer bunu düzeltebilirlerse, aynı hızı koruyarak daha iyi bir başarıma erişirlerse ciddi bir seçenek olarak ortaya çıkacaktır. Ve Elon Musk'ın söylediği gerçek olabilir. Devletin başkanı transformer difüzyon mu olacak diye hakikaten düşünüyor olabilirler. Evet, Şubat ayı güncesi de böyle. Şubat ayında bir sürü insansı robot, bir sürü Çin'den gelen açık kaynak yine model, yapay zeka dünyasını sarstığı gibi özellikle bu difüzyon tabanlı kodlama modeli yeni bir çağın başlangıcı bile olabilir. Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir eğer başarısı artarsa. Bu ay geçen aydan yapay zeka haberleri daha da fazlaydı. Her ay giderek artıyor ve ben giderek daha uzun videolar çeker şekilde buluyorum kendimi. Ve haklı olarak eleştiri geliyor ya işte bu kadar hızlı değişen bir şeyde acaba aylık yapmak yanlış mı? Bunu daha hızlı mı yapmamız lazım ama bir yandan da yetişmek çok zor. Buna ben daha fazla çalışır olarak buluyorum kendimi. O yüzden yapay zekanın artan şekilde hızlanarak iyiye gittiğini, birçok alanda iyiye gittiğini, yakında insansız robotların evimize gireceğini, askeri amaçlarla kullanılacağını, dans ettiğini şu anda kung fu yaptığını bu ay gördük ve dil modellerinin daha iyi kod yazdığını, Cloud'un kodunun çok daha iyi kod yazdığını ve kodlamanın her alanında yapay zeka modellerinin çok daha etkin kullanıldığını bu ay görüyoruz. Yine her zamanki gibi hatırlatıyorum. Şimdi panik olmanın tam zamanı. Bu işleri mutlaka kendi yaptığınız işlere uyarlamalısınız, uyarlamalıyız. Bu işleri kullanmalıyız. Bu araçları kullanmalıyız. Kullanmamak çok büyük hata. Bütün devletler, tüm kurumlar süreçlerini ve her türlü yaptıkları işi bu yapay zeka altyapılarına taşınmayı düşünmek zorundalar diyorum ve size veda ediyorum. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.